Merhaba, Uyku Tarihi kanalına hoş geldin. Bugün seni binlerce yıl öncesine, son buzul çağının en sert dönemine götürüp, taş devri insanlarının o dondurucu kış şartlarında nasıl uyuduğunu tüm gerçekleriyle anlatıyorum. Popüler kültürün bize dayattığı kaba ve plansız ilkel insan imajının aksine, toplulukların barınak seçimleri, ateş yönetimleri ve yatak mühendislikleri tamamen hayatta kalma odaklı, mantıklı bir stratejiye dayanıyordu. Bu yolculukta sıfırın altındaki dondurucu soğuklara ve dışarıdaki devasa yırtıcılara rağmen güvenli bir uyku çekebilmek için geliştirilen biyolojik, sosyal ve teknik yöntemleri net verilerle inceleyeceğiz. Ama başlamadan önce küçük bir ricam var. Eğer bu tür içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Videoyu beğenmen ve desteklemen benim için çok değerli. Ayrıca hangi şehirden ve saat kaçta izlediğini de yorumlara yaz lütfen. Gerçekten merak ediyorum. Kimler bu videoyu hangi saatte izliyor? Şimdi ışıklarını kapat ve en rahat pozisyonunu al. Hazırsan bu huzurlu yolculuğa başlayalım. Yaklaşık 20 bin yıl önce son buzul maksimumunun yaşandığı dönemde hayatta kalmak tamamen doğru kararlar almaya bağlıydı. Günümüzdeki gibi yalıtımlı duvarlar veya termostatlı ısıtıcılar henüz mevcut değildi. İnsanlar dondurucu kış rüzgarlarından korunmak için doğanın sunduğu sığınakları kullanmak zorundaydı. Ancak popüler kültürün bize dayattığı rastgele bir mağaraya yerleşen ilkel insan imajı gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır. Taş devri insanları barınacakları yerleri seçerken son derece titiz davranan, adeta birer doğal mimar gibi hareket eden canlılardı. Herhangi bir kaya oyuğu dondurucu bir kış gecesinde sıcak bir yuva olmak yerine kolayca buzdan bir mezara dönüşebilirdi. Bu yüzden topluluklar kış mevsimini geçirecekleri alanları aylar öncesinden belirler ve analiz ederlerdi. Mağara seçimi, bir kabilenin kışı sağ salim atlatabilmesi için yapılan en önemli stratejik yatırımdı. Uygun bir sığınak bulmak, avlanmaktan veya alet yapmaktan çok daha kritik bir öneme sahipti. Arkeolojik bulgular, üst paleolitik dönem insanlarının mağara seçiminde yön konusuna inanılmaz bir önem verdiğini açıkça göstermektedir. Avrupa ve Asya'daki kazılarda bulunan yerleşim yerlerinin büyük çoğunluğu, güneye veya güneydoğuya bakan mağara ağızlarına sahiptir. Bu durum kesinlikle bir tesadüf eseri veya şans eseri ortaya çıkmamıştır. Kuzey yarımkürede güneşe bakan yamaçlar, gün boyunca kısıtlı da olsa güneş ışığını maksimum düzeyde alırdı. Güneş ışınları mağaranın giriş bölümünü ısıtır ve kayaçların bu ısıyı hapsetmesini sağlardı. Kayaçların termal kütle özelliği gündüz depolanan ısının gece boyunca yavaşça ortama salınmasına yardımcı olurdu. Kuzeyden esen dondurucu kutup rüzgarları ise mağaranın arkasında kaldığı için giriş kısmına doğrudan etki edemezdi. Böylece mağaranın içi dışarıdaki açık alana kıyasla her zaman birkaç derece daha sıcak kalabiliyordu. Taş devri insanı yön bulma ve coğrafi konumlandırma konusunda oldukça gelişmiş bir çevre bilincine sahipti. Sadece yönün doğru olması da bir mağarayı yaşanabilir kılmaya tek başına yetmiyordu. Kayaç yapısı, uyku kalitesini ve sağlığı doğrudan etkileyen ikinci büyük faktör olarak öne çıkıyordu. Kum taşı veya çakıl taşı gibi dayanıksız ve gözenekli yapılardan oluşan mağaralar hiçbir zaman tercih edilmezdi. Bu tür kayaçlar üzerlerindeki kar kütlesi eridikçe suyu içeri sızdırır ve tavanın çökme riskini artırırdı. İnsanlar genellikle kalker, yani kireç taşı mağaralarını seçmeyi tercih ederlerdi. Kireç taşı yapıları, jeolojik özellikleri nedeniyle suyu belirli kanallardan tahliye eder ve iç mekanda daha kuru alanlar sunardı. Islak bir zeminde uyumak, hipotermi riskini doğrudan arttırdığı için kuru bir zemin hayati önem taşıyordu. Ayrıca mağara tabanının eğimi de dikkatle incelenen kriterler arasında yer alıyordu. Hafif eğimli zeminler içeri sızabilecek olası suların uyku alanına ulaşmadan dışarı akmasını sağlardı. Kimse sabaha karşı sırtında biriken soğuk bir su birikintisiyle uyanmak istemezdi. Mağaranın taban yapısının temizliği ve hijyeni de seçim aşamasında hayati bir rol oynardı. Yüzyıllar boyunca boş kalmış ya da hayvanlar tarafından kullanılmış mağaraların zemininde kalın bir organik atık tabakası birikirdi. Bu tabaka kış boyunca nemle birleştiğinde
ölümcül mantar enfeksiyonlarına ve solunum yolu hastalıklarına zemin hazırlayabilirdi. Taş devri insanları yerleşmeden önce zemin katmanlarını kazır ve burayı çakıl taşları veya temiz toprakla yeniden döşerdi. Mağara tavanındaki sarkıtların sağlamlığı da tek tek kontrol edilirdi. Uyku sırasında tavandan düşecek devasa bir kireç taşı kütlesi, tüm kabileyi uykusunda yakalayabilecek doğal bir felaketti. İnsanlar gevşek duran taşları uzun sopalar yardımıyla önceden düşürerek tavan güvenliğini sağlarlar ve uyku alanını bu döküntü alanlarından uzağa kurarlardı. İlkel yaşam sanıldığının aksine ham bir doğallık değil, sürekli bir risk yönetimi süreciydi. Mağaraların iç mekan yerleşimi de kendine has bir lojistik planlama ve strateji gerektiriyordu. İnsanlar sanılanın aksine mağaranın en derin ve tamamen karanlık dehlizlerinde hiçbir zaman uyumuyorlardı. Derin bölgeler, havalandırma imkanının olmadığı ve zehirli gazların birikebileceği son derece tehlikeli alanlardı. Ayrıca zifiri karanlık acil bir durumda kaçışı tamamen imkansız hale getiren bir unsurdu. Bu nedenle uyku alanları mağara girişinin hemen arkasında bulunan ve vestibül adı verilen yarı aydınlık bölgelerde kurulurdu. Bu bölge hem dışarıdaki temiz havanın içeri girmesine izin verir hem de rüzgarın doğrudan içeri dalmasını engellerdi. Giriş alanının tavan yüksekliği de dumanın tahliyesi açısından kritik bir öneme sahipti. Alçak tavanlı mağaralar yakılan ateşin dumanıyla kısa sürede boğucu bir ortama dönüşebilirdi. Yüksek tavanlı ve geniş girişli mağaralar hava sirkülasyonunu dengeli tuttuğu için ideal yaşam alanları olarak kabul edilirdi. Tabii ki bu mükemmel özelliklere sahip mağaraların doğadaki tek talibi insanlar değildi. Taş devrinde emlak piyasası oldukça kanlı ve büyük bir rekabete dayalı bir yapıya sahipti. Pleistosen döneminin devasa mağara ayıları ve yırtıcı sırtlanları da kaşı geçirmek için aynı mekanları gözlerine kestirirlerdi. Bir mağaraya yerleşmeden önce içeride kış uykusuna yatmış bir ayının olup olmadığını kontrol etmek gerekirdi. Eğer mağarada bir ayı varsa topluluk ya başka bir barınak aramak ya da bu devasa canlıyı oradan uzaklaştırmak zorundaydı. Arkeolojik kazılarda insan kemikleriyle mağara ayısı kemiklerinin aynı katmanlarda bulunması bu amansız mücadelenin en net kanıtıdır. İnsanlar mağara girişlerini büyük kaya bloklarıyla daraltarak yırtıcıların içeri sızmasını zorlaştıracak savunma hatları kurarlardı. Güvenli bir uyku ancak kapıdaki vahşi yaşam tehdidi tamamen bertaraf edildiğinde mümkün olabiliyordu. Ayıların pençe izleri taşıyan duvarlar o dönemin en popüler duvar dekorasyonuydu. Mağaranın derinliklerine doğru ilerledikçe sıcaklığın yıl boyunca sabit kalması taş devri insanı için büyük bir avantajdı. Dışarıda kar fırtınası varken ve sıcaklık sıfırın altında 30 derecelere kadar düşmüşken derin kaya oluşumları iç sıcaklığı sıfırın üzerinde birkaç derecede sabit tutabiliyordu. Bu durum insanların donarak ölmesini engelleyen en temel koruma kalkanı vazifesi görüyordu. Ancak tamamen karanlık ve sessiz olan bu devasa taş yapıların psikolojik bir baskısı da bulunuyordu. Mağara duvarlarından sızan damla sesleri ve karanlığın yarattığı belirsizlik insan beyninde doğal bir tetikte olma hali yaratıyordu. Bu yüzden uyku alanının seçimi sadece fiziksel bir korunma değil, aynı zamanda zihinsel bir rahatlama arayışıydı. Topluluk üyeleri kendilerini en güvende hissettikleri köşeleri belirler ve burayı kış boyunca değiştirmeden kullanırlardı. Güven hissi olmadan derin uyku evresine geçmek biyolojik olarak imkansızdı. Bugün lüks otellerde aradığımız konfor elementleri o dönemde tamamen biyolojik hayatta kalma mekanizmaları üzerine kuruluydu. Taş devri insanının barınak seçerken gösterdiği bu rasyonel yaklaşım, der doğayla ne kadar uyumlu bir mühendislik zekasına sahip olduğunu kanıtlamaktadır. Mağaralar sadece kafanın sokulacağı birer taş kovuğu değil, rüzgar akımlarının, nem dengesinin ve jeolojik yapının optimize edildiği ilk konut projeleriydi. Doğru mağarayı bulan bir kabile, kış mevsimine 1-0 önde başlamış demekti. Seçim sürecinde yapılan en küçük bir hata, tüm topluluğunun kış ortasında donarak yok olmasına neden olabilirdi. Bu yüzden deneyimli avcılar ve kabile büyükleri, mağaranın geçmiş tarihteki sel izlerini ve kaya çatlaklarını dikkatle incelerlerdi. Geçmiş tecrübeler,
gelecekteki uykuların en büyük teminatı olarak kabul edilirdi. Şimdi bu doğru seçilmiş mağaranın tabanına inelim ve buzul çağının dondurucu karanlığında o taş zeminin nasıl ısıtıldığına daha yakından bakalım. Taş devri kışında ateşi sadece yakıp kendi haline bırakmak büyük bir hayati hata olurdu. Akşam saatlerinde hararetle yanan yüksek alevler, uyku vakti geldiğinde yerini kontrollü bir kor yatağına bırakmak zorundaydı. Gece boyunca mağaranın içini ısıtacak olan şey, hırçın alevler değil, yavaş yavaş salınan radyant ısıydı. İnsanlar uykuya dalmadan önce ateşi bilinçli olarak küçültür ve yanan kömürleri belirli bir düzene göre organize ederlerdi. Bu süreç rastgele yapılan bir işlemden ziyade nesiller boyu aktarılan deneysel bir fizik bilgisine dayanıyordu. Kabilenin hayatta kalması, bu ısı yönetiminin sabaha kadar ne kadar dengeli sürdürülebildiğine bağlı kalıyordu. Büyük alevler uyku sırasında kıvılcım sıçramalarına neden olarak kürk yatakları tutuşturabilirdi ki bu da uykuyu bölen oldukça radikal bir yöntem olurdu. Bu tehlikeyi önlemek amacıyla ateşin üzerini kalın bir kül tabakasıyla kapatma yöntemi geliştirilmişti. Kül oksijen akışını kısıtlayarak kömürlerin içten içe gün ağarana dek minimum tüketimle yanmasını sağlardı. Ateş alanının etrafını çevreleyen taşların seçimi de kendi içinde büyük bir hayatta kalma ustalığı barındırıyordu. Nehir kenarlarından toplanan ıslak veya gözenekli taşlar kesinlikle bu uyku ocaklarında kullanılmazdı. Bu tür taşların içindeki sıkışmış nem, ısı yükseldikçe genleşir ve taşların aniden bomba gibi patlamasına yol açardı. Gece uykusunda yüzünüze fırlayan kızgın bir taş parçası o dönemin en tatsız uyanma şekillerinden biri olabilirdi. Bu sebeple insanlar sadece yoğun, homojen ve tamamen kuru bazalt veya kalker blokları tercih ederlerdi. Bu ağır taşlar gün boyu yüksek ısıya maruz kalarak adeta birer doğal ısı bataryası görevi görürdü. Ateş söndükten saatler sonra bile bu taşlar çevrelerine sıcaklık yaymaya devam ederek uyku kalitesini korurdu. Arkeolojik kazılarda ocakların alt katmanlarında kasıtlı olarak yerleştirilmiş yassı taş tabakaları bulunmuştur. Bu yassı taşlar ısının doğrudan nemli toprağa kaçmasını engelleyerek yukarıdaki uyku alanına yönlenmesini sağlardı. Bazı topluluklar uyku alanının tam altına ince bir kül ve köz tabakası yayma yöntemini kullanıyordu. Bu yöntemde öncelikle toprağa sığ bir çukur kazılır ve içine sıcak kömürler dengeli biçimde doldurulurdu. Bu kızgın kömürlerin üzeri kalın bir temiz kül ve kuru toprak katmanıyla tamamen örtülürdü. Böylece doğrudan cilt teması engellenir ve üstteki kürklerin yanma riski tamamen ortadan kaldırılırdı. Üzerine yatılan bu özel zemin gece boyunca alttan yukarıya doğru kesintisiz bir sıcaklık sağlardı. Bu sistem sayesinde taş zeminin dondurucu soğuğu insan vücuduna doğrudan temas edemezdi. İnsanlar bu sıcak zemin üzerinde birbirlerine sokularak güvenli ve kesintisiz bir uyku çekebilirlerdi. Yatak altına serilen bu malzeme, nemin yukarı tırmanmasını da engelleyen doğal bir bariyer oluştururdu. Taş devri insanı, doğadaki malzemelerin termal iletkenlik oranlarını yaşayarak ve gözlemleyerek çok iyi öğrenmişti. Kış gecelerinin uzunluğu göz önüne alındığında, yakıt olarak kullanılan odunun türü de büyük önem taşıyordu. Hızla yanıp tükenen çam gibi reçineli odunlar gece uykusu için hiç uygun değildi. Bu odunlar hem çok duman çıkarır hem de ocağın sabaha karşı çabucak soğumasına neden olurdu. İnsanlar kışlık uyku ocağı için meşe veya kayın gibi sert ve yoğun odunları toplarlardı. Ayrıca büyük av hayvanlarının yağlı kemikleri de odun kıtlığında mükemmel birer yakıt kaynağıydı. Mamut kemikleri içerdikleri yüksek ilik yağı sayesinde saatlerce kesintisiz ve yüksek ısılı bir kor sağlardı. Mamut kemikleriyle ısınmak kulağa biraz ironik gelse de dönemin en etkili ısınma yöntemiydi. Kemiklerin bu yavaş yanma özelliği taş devrinin uzun kış gecelerinde adeta hayat kurtarıcı olmuştur. Gece boyunca ocağa sürekli odun atma ihtiyacı bu sayede minimuma indirilmiş olurdu. Ateş ocağı ile uyku alanları arasındaki mesafenin ayarlanması tam bir geometri ve hesaplama işiydi. Ocağa fazla yakın uyumak giysilerin kavrulmasına veya karbon monoksit zehirlenmesine davetiye çıkarabilirdi. Çok uzakta kalmak ise dondurucu mağara havasının vücudu hızla hipotermi sınırına getirmesi demekti.
Kabile üyeleri ateşin etrafında dairesel veya yarım ay şeklinde belirli bir düzende dizilirlerdi. En yaşlılar ve bebekler ısının en dengeli yayıldığı orta çemberde kendilerine yer bulurlardı. Genç avcılarsa hem nöbet tutmak hem de dış çemberi korumak için daha uç noktalarda yatarlardı. Bu yerleşim düzeni, topluluğun sosyal hiyerarşisini ve güvenlik algısını da doğrudan yansıtıyordu. Herkes kendi termal bölgesinde sessizce uzanır ve gecenin karanlığının geçmesini beklerdi. Uyku sırasındaki bu düzen, kabilenin kolektif hayatta kalma stratejisinin en net göstergesiydi. Sabah uyandıklarında ateşi sıfırdan yakmak, o dönemin şartlarında inanılmaz derecede enerji tüketen bir işti. Sürtme yöntemiyle veya çakmak taşlarıyla donmuş parmaklarla ateş yakmak saatler sürebilirdi. Bu yüzden ocak küllerinin en büyük görevlerinden biri de içindeki koru ertesi güne canlı taşımaktı. Külün yalıtım özelliği, kömürün dış dünyayla olan hava temasını tamamen kesmeden onu korurdu. Sabah uyanan ateş bekçisi, külü hafifçe eşeleyerek altındaki kırmızı koru kolayca bulabilirdi. Birkaç kuru ot ve hafif bir üflemeyle ateş saniyeler içinde yeniden alevlenirdi. Bu pratik yöntem kabilenin sabah saatlerinde hızla ısınmasını ve güne başlamasını sağlardı. Kül sadece bir atık değil, aynı zamanda ateşi geleceğe taşıyan güvenli bir saklama kabıydı. Taş devri insanı için külün değeri başka hiçbir nesneyle ölçülemeyecek kadar büyüktür. Mağara ocağının yönetimi içeride yapay bir mikro iklim alanı oluşturulmasını sağlardı. Dışarıda dondurucu rüzgarlar uğuldarken ocağın etrafındaki bu alan yaşanabilir tek vahaydı. İnsanlar bu dar ve sıcak bölgede uyuyarak kışın sert doğasına karşı koyuyorlardı. Isının doğru yönetimi sadece fiziksel konforu değil, topluluğun psikolojik direncini de yüksek tutuyordu. Sıcak bir ocakbaşı, karanlık mağaranın yarattığı baskıcı etkiyi hafifleten en önemli unsurdu. Küllerin altında saklanan ısı, taş devri insanının soğuk kış gecelerindeki en sadık dostuydu. Bu ilkel ama etkili yöntemler sayesinde buzul çağının en sert dönemleri bile uykuda atlatılabilmişti. Taş zemin üzerindeki ısıtma sistemini tamamlayan en önemli unsur, vücudun üstünü örten kürk tabakalarıydı. Pleistosen döneminde hayatta kalmak, doğru yalıtım malzemelerini üst üste doğru sırayla dizmek anlamına geliyordu. Teknolojik elyafların olmadığı bu çağda tamamen doğal ve oldukça ağır malzemeler kullanılıyordu. İnsanlar uyku sırasında vücut ısılarını içeride tutmak için kat kat hayvan derilerine bürünürlerdi. Bu kürkler sadece basit birer örtü değil, soğuk havayı dışarıda tutan karmaşık birer bariyer vazifesi görüyordu. Doğru kürk kombinasyonunu seçemeyen bir birey, gece boyunca ne kadar büyük bir ateş yakarsa yaksın, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirdi. Bu yüzden avlanan hayvanların derileri etlerinden çok daha büyük bir titizlikle işlenir ve uyku için hazırlanırdı. Doğru yalıtım, taş devri insanı için hayatta kalmanın en temel kuralıydı. Paleolitik dönem insanları hangi hayvan kürkünün hangi termal özelliğe sahip olduğunu deneysel olarak çok iyi biliyorlardı. Örneğin ren geyiği kürkü taş devrinin en etkili uyku malzemelerinden biri olarak kabul edilirdi. Antropolojik ve biyolojik araştırmalar ren geyiği kıllarının içinin tamamen boş olduğunu göstermektedir. Bu içi boş kıllar vücut ısısını hapsederek dışarıdaki dondurucu soğuğun içeri sızmasını tamamen engellerdi. Buna karşılık mamut veya ayı derileri çok kalın ve ağır olmalarına rağmen sert kıl yapıları nedeniyle rüzgarı daha fazla geçirebilirdi. Bu yüzden ayı ve mamut derileri genellikle en alt katmana, sert zemini yumuşatmak amacıyla serilirdi. Üst örtü olaraksa daha esnek, hafif ve yalıtım değeri yüksek olan ren geyiği veya sığın derileri tercih edilirdi. Doğru malzemeyi doğru katmanda kullanmak o dönemin uyku mühendisliğinin temelini oluşturuyordu. Bir hayvan derisini uyku örtüsü olarak kullanabilmek için çok zahmetli bir temizlik sürecinden geçirmek gerekiyordu. Avlanan hayvanın derisi yüzüldükten sonra iç tarafta kalan et ve yağ kalıntıları çakmak taşından yapılan kazıyıcılarla tamamen temizlenirdi. Eğer bu temizlik yapılmazsa deri kısa sürede çürür ve mağaranın içini dayanılmaz bir koku kaplardı. Ayrıca kuruyan temizlenmemiş deri bir süre sonra odun gibi sertleşerek üzerinde uyumayı imkansız hale getirirdi.
Taş devri insanları deriyi yumuşatmak için hayvanın kendi beynini deriye sürme yöntemini keşfetmişlerdi. Hayvan beynindeki doğal yağlar derinin liflerini gevşeterek kürkün yumuşak kalmasını sağlardı. Bu zahmetli işlem tamamlanmadan o kürkün altında uyumak, sert bir ağaç kabuğuna sarılarak uyumaya çalışmaya benzerdi. Bu kürk örtülerin toplam ağırlığı, modern bir insanın taşımakta zorlanacağı seviyelere ulaşabiliyordu. Bir yetişkinin üzerinde uyuduğu ve örtündüğü kürklerin toplam ağırlığı bazen 20 kilogramın bulabiliyordu. Bu ağırlık vücuda sürekli bir baskı yaparak kasların gevşemesine ve derin uykuya geçişe dolaylı olarak yardımcı oluyordu. Tabii ki gece aniden uyanıp ayağa kalkmanız gerekirse bu devasa ağırlığın altından çıkmak ayrı bir mücadele gerektiriyordu. Taş devri insanı her gece adeta küçük bir hayvanın ağırlığı altında uykuya dalıyordu. Bu durum o dönemin şartlarında konforun değil, zorunluluğun getirdiği fiziksel bir gerçeklikti. Üst Paleolitik dönemde yaşanan en büyük teknolojik devrimlerden biri kemik iğnenin icat edilmesi oldu. Yaklaşık 30 bin yıl önce mamut fil dişinden veya kuş kemiklerinden yapılan bu küçük iğneler uyku düzenini tamamen değiştirdi. İnsanlar artık derileri sadece üstlerine rastgele örtmüyor, onları hayvan tendonlarından yaptıkları iplerle birbirine dikiyorlardı. Böylece tarihin ilk tulum benzeri kapalı uyku sistemleri tasarlanmaya başlandı. Dikilen kürkler sayesinde uyku sırasında ayakların açıkta kalması veya örtünün kayması gibi sorunlar tamamen çözülmüştü. Kemik iğnelerle dikilen hava sızdırmaz dikişler, kürklerin yalıtım performansını en az 2 katına çıkarıyordu. Rusya'daki Sungir arkeolojik alanında yapılan kazılarda, üzerlerinde binlerce fil dişi boncuk dizili olan ve birbirine mükemmel şekilde dikilmiş kürk giysi kalıntıları bulunmuştur. Bu bulgu, Paleolitik insanların dikiş konusundaki muazzam uzmanlığını açıkça kanıtlamaktadır. Kürklerin altında uyurken karşılaşılan en büyük biyolojik tehlike aşırı terleme durumuydu. Dondurucu bir iklimde terlemek, uykuda ölüm fermanını imzalamakla eşdeğer bir anlama geliyordu. Vücut terlediğinde salınan nem, kürklerin iç katmanlarına tutunur ve bir süre sonra soğuyarak buza dönüşürdü. Islak kürk ise tüm yalıtım özelliğini kaybederek dışarıdaki soğuğu doğrudan vücuda iletirdi. Bu ölümcül riski önlemek için insanlar kıyafetlerini ve örtülerini katmanlı bir şekilde tasarlarlardı. Vücuda doğrudan temas eden iç giysiler genellikle tüysüz, yumuşak at veya geyik derisinden yapılırdı. Bu iç katman nemi emerek dışarıdaki kalın kürklere ulaşmasını engellerdi. İnsanlar uyku sırasında aşırı ısındıklarını hissettiklerinde kürklerin kenarlarını hafifçe açarak vücut ısılarını dengelerlerdi. Havalandırma yönetimi o dönemde en az ateş yönetimi kadar hassas bir dengeye sahipti. Tüm bu kürklerin temizliği ve bakımı kış boyunca sürdürülmesi gereken zorunlu bir rutindi. Aylarca yıkanmayan ve sürekli terle temas eden kürkler bir süre sonra parazitlerin üremesi için uygun bir ortama dönüşürdü. Bu durum mağara içindeki böcek nüfusunun artmasına neden olan en büyük etkendi. İnsanlar kürkleri dondurucu dış havada saatlerce bekleterek parazitlerin donarak ölmesini sağlarlar ve ardından kürkleri sert sopalarla döverek temizlerlerdi. Soğuk hava, kürklerin üzerindeki bakterileri öldürerek kötü kokuları da bir nebze olsun hafifletirdi. Yine de o dönemin uyku alanlarının gül kokmadığını tahmin etmek zor değildir. Ağır bir deri, eski yağ ve yoğun insan kokusu taş devri uykularının ayrılmaz bir parçasıydı. Bu kokuya alışkın olmayan biri için o ortamda uykuya dalmak oldukça büyük bir sabır işiydi. Doğal kürklerin sağladığı bu muazzam yalıtım, taş devri insanının en çetin buzul fırtınalarında bile sıcak kalmasını sağladı. Kemik iğnenin getirdiği dikiş yeteneği ve hayvan derilerinin anatomik yapısı, bu zorlu iklimde uykuyu güvenli kılan en önemli araçlardı. Her örtü, doğadan alınan bir parçanın insan zekası ile birleşerek bir yaşam kalkanına dönüşmüş haliydi. Kürklerin altına güvenle sığınan kabile üyeleri dışarıdaki dondurucu karanlığa karşı kendi sıcak dünyalarını kurmayı başarmışlardı. Vücutlar ısındıktan ve örtüler düzeltildikten sonra sıra bu zorlu gecenin sosyal boyutuna geliyordu. Çünkü o dondurucu soğukta hiç kimse tek başına uyumayı göze alamazdı.
Modern dünyada kişisel alan kavramı son derece kutsal kabul edilmektedir. Her bireyin kendine ait bir odası, yatağı ve hatta bazen yastığı olması normal karşılanır. Ancak taş devrinin dondurucu kış şartlarında kişisel alan istemek, açıkça intihar etmekle eşdeğer bir anlama geliyordu. Pleistosen döneminde bağımsızlık veya yalnızlık donarak ölmenin en hızlı yoluydu. Bu yüzden insanlar kış aylarında uyku vakti geldiğinde tüm sosyal mesafeleri tamamen ortadan kaldırırlardı. Kabile üyeleri mağaranın en güvenli noktasında adeta tek bir organizma gibi bir araya gelirdi. Birlikte uyumak o dönemde romantik bir tercih değil, tamamen termodinamik bir zorunluluk olarak öne çıkıyordu. İnsan vücudu, dinlenme halindeyken bile çevreye sürekli olarak ısı yayan biyolojik bir radyatör gibidir. Taş devri insanları, bu bedensel ısıyı maksimum verimle kullanabilmek için birbirlerine sıkıca kenetlenerek uyurlardı. Bu toplu uyuma düzeni, kabilenin kış aylarındaki en büyük hayatta kalma stratejilerinden biriydi. Bugünden bakıldığında bu durum klostrofobik görünebilir, ancak o dönemde hayatta kalmanın tek yoluydu. Birlikte uyumanın getirdiği bu termal avantaj, bilimsel olarak kleptotermi, yani ısı hırsızlığı olarak adlandırılmaktadır. Canlıların birbirlerinin vücut ısısından faydalanması prensibine dayanan bu durum, enerji tüketiminin ciddi oranda azaltır. Tek bir insan soğuk bir mağarada kendi ısısını korumak için metabolizmasını aşırı çalıştırmak zorundadır. Bu durum kısıtlı olan kışlık besin depolarının vücut tarafından hızla tüketilmesine neden olur. Ancak 15 veya 20 kişi bir araya geldiğinde havaya maruz kalan toplam vücut yüzey alanı azalır. İç çemberde kalan bireyler dışarıdaki dondurucu havayla neredeyse hiç temas etmeden sıcak bir uykunun tadını çıkarabilirdi. Yetişkin bir insan dinlenme halindeyken yaklaşık olarak 100 watt gücünde bir ısı enerjisi üretmektedir. Bu hesaba göre 20 kişilik bir kabile yan yana geldiğinde odada 2000 wattlık sürekli bir ısı kaynağı oluşuyordu. Bu muazzam enerji en sert buzul fırtınalarında bile uyku alanının donma noktasına düşmesini tamamen engelliyordu. İnsanlar birbirlerinin nefesi ve ten sıcaklığı sayesinde gecenin en soğuk saatlerini güvenle atlatabiliyorlardı. Elbette bu toplu uyuma düzeni tamamen rastgele ve plansız bir yığılmadan ibaret değildi. Mağara tabanındaki bu devasa insan yapbozunun kendine has çok katı kuralları ve hiyerarşik bir yerleşim düzeni bulunuyordu. Ateş ocağına en yakın ve rüzgardan en uzak olan merkezi bölge, kabilenin en değerli üyelerine ayrılırdı. Avlanma yeteneğiyle kabileyi besleyen deneyimli liderler, hamile kadınlar ve küçük çocuklar bu sıcak merkezde yatarlardı. Kabilenin hayatta kalması için bu bireylerin korunması stratejik bir öncelik taşımaktı. Genç avcılar ve kabilenin daha düşük statülü üyeleri ise bu insan kümesinin dış çeperlerini oluştururdu. Dış çemberde uyuyanlar hem soğuk havayı ilk karşılayan kalkan olur hem de olası bir tehlikeyi ilk fark edecek konumda yer alırdı. Bu durum kulağa adaletsiz gelebilir, ancak topluluğun devamlılığı için gençlerin bu fedakarlığı yapması doğal kabul edilirdi. Herkes kendi yerini çok iyi bilir ve gece boyunca bu düzene sadık kalırdı. Uyku alanındaki konumunuz, kabile içindeki sosyal statünüzün en net ve objektif göstergesiydi. Arkeolojik araştırmalar, paleolitik yerleşim alanlarında bu sosyal uyku düzeninin izlerini net bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Fransa'daki bazı üst paleolitik mağaralarda yapılan mekansal analizler, ocak etrafındaki tortuların belirli alanlarda daha yoğun sıkıştığını göstermektedir. Bu sıkışmış alanlar, insanların yüzyıllar boyunca aynı noktalarda topluca yattıklarını ve bu alanları düzenli kullandıklarını kanıtlamaktadır. Taş devri insanı, uyku sırasında sadece fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da birbirine tamamen bağımlıydı. Dışarıda yırtıcı hayvanların gezindiği tehlikeli bir dünyada, yanındaki insanın nefesini hissetmek beyne güçlü bir güven sinyali gönderirdi. Güven sinyali alan beyin, stres hormonu olan kortizol salınımını azaltarak vücudun derin uyku evresine geçmesini kolaylaştırırdı. Modern insanın bugün tek başına uyurken hissettiği güvensizlik ve kaygı, o dönemde toplu uyuma sayesinde tamamen bertaraf ediliyordu. İnsanlar
birbirlerinin kalp atışlarını duyarak dondurucu karanlığın yarattığı korkuyu birlikte yeniyorlardı. Birbirine güvenmeyen bir kabilenin bu kadar yakın mesafede huzurlu bir uyku çekmesi zaten biyolojik olarak mümkün olamazdı. Bu kadar yakın temasın olduğu bir ortamda sosyal ilişkilerin ve kabile içi barışın korunması da ayrı bir uzmanlık gerektiriyordu. Gün boyunca yaşanan küçük tartışmalar veya anlaşmazlıklar gece uyku alanına kesinlikle taşınamazdı. Kabile üyeleri topluluğun selameti için kişisel egolarını ve kırgınlıklarını mağara kapısına bırakmak zorundaydı. Gece boyunca birinin sürekli sağa sola dönmesi veya horlaması yanındaki 20 kişiyi birden uykusuz bırakabilirdi. Bu yüzden uyku sırasındaki hareketler bile belirli bir otokontrol ve saygı çerçevesinde gerçekleşirdi. Horlayan veya çok hareket eden bireyler, topluluğun huzurunu bozmamak adına genellikle dış çembere daha yakın noktalara kaydırılırdı. Muhtemelen tarihin ilk pasif-agresif sosyal cezalandırmaları, horlayan üyeleri soğuk tarafa doğru yavaşça itmekle başlamış olabilir. Bu sessiz düzenlemeler, kabile içindeki büyük çatışmaların büyümeden önlenmesini sağlayan doğal birer supap görevi görüyordu. İnsanlar hayatta kalmak için birbirlerinin fiziksel kusurlarına katlanmayı ve uyum sağlamayı öğrenmişlerdi. Toplu uyumanın biyolojik olarak en ilginç sonuçlarından biri de sirkadiyen ritimlerin ve solunumun senkronize olmasıydı. Yan yana yatan insanların solunum hızları ve kalp atış ritimleri bir süre sonra birbirine uyum sağlamaya başlardı. Bu durum topluluğun hep birlikte aynı anda uykuya dalmasını ve benzer saatlerde uyanmasını kolaylaştıran doğal bir mekanizmaydı. Ayrıca bu yoğun temas kabile üyelerinin bağışıklık sistemlerinin de ortak bir hafıza geliştirmesine katkı sağlıyordu. Mikropların ve bakterilerin bu kadar kolay aktarıldığı bir ortamda kabilenin direnç seviyesi de ortak bir standarda ulaşıyordu. Tabii ki bu durum dışarıdan gelecek yeni bir virüsün tüm kabileyi aynı anda yatağa düşürme riskini de beraberinde getiriyordu. Ancak Pleistosen dünyasının izole yapısında bu tür dış kaynaklı salgın riskleri oldukça düşük seviyelerde kalıyordu. Birlikte uyumak, kabilenin hem biyolojik hem de sosyal olarak tek bir vücut gibi hareket etmesini sağlayan görünmez bir çimentoydu. Bebeklerin ve çocukların bu insan yumağı içindeki konumu, onların hayatta kalma şansını doğrudan belirleyen en hassas konuydu. Taş devri bebekleri, modern bebekler gibi hiçbir zaman ayrı bir beşikte veya uzak bir köşede yalnız bırakılmazlardı. Annelerinin göğsüne veya iki yetişkinin arasındaki en sıcak ve korunaklı boşluğa yerleştirilirlerdi. Bu yerleşim bebeklerin vücut ısılarını kendi başlarına dengeleyemedikleri ilk aylar için hayati bir koruma kalkanı oluşturuyordu. Yetişkinlerin yaydığı yoğun sıcaklık bebeklerin hipotermiye girmesini kesin olarak engelliyordu. Aynı zamanda anne sütüne erişim de bu sayede gece boyunca kesintisiz ve zahmetsiz bir şekilde sürdürülebiliyordu. Bebek annesinin sıcaklığını ve kalp atışını hissederek ağlama ihtiyacı duymadan huzurla uyuyabiliyordu. Bu durum mağara içindeki sessizliğin korunması ve yırtıcıların dikkatini çekmemek açısından da büyük bir güvenlik avantajı sağlıyordu. Sessiz bir bebek tüm kabilenin güvenli bir gece geçirmesi anlamına geliyordu. Uzun kış geceleri boyunca bu insan kümesi içinde zaman zaman pozisyon değişiklikleri de yaşanıyordu. Dış çemberde kalan ve soğuktan üşüyen genç avcılar, gecenin ilerleyen saatlerinde nöbet değişimi bahisiyle iç çemberdeki yerlerle yer değiştirebilirdi. Bu rotasyon, kabilenin adalet duygusunu ve dayanışma ruhunu canlı tutan sessiz bir anlaşmaya dayanıyordu. Kimsenin donarak ölmesine izin verilmez, ancak herkesin sorumluluk alması ve zorluğa katlanması beklenirdi. Bu muazzam sosyal uyum, insanoğlunun buzul çağının en sert kışlarını bile başarıyla atlatabilmesinin arkasındaki en temel itici güçtü. Modern insan bugün yalnız yatağında konfor ararken, taş devri insanı hayatta kalmanın sıcaklığını ancak bir bütünün parçası olduğunda bulabiliyordu. İnsanlar birbirlerine kenetlenerek dışarıdaki vahşi doğaya karşı aşılmaz bir etten duvar örüyorlardı. Gecenin karanlığı ve soğuğu bu toplu iradenin karşısında her defasında yenilmeye mahkum oluyordu. Şimdi bu sıcak insan kümesinin üzerinde uzandığı ve soğuk taş zemini tamamen unutturan ilk döşeklerin yapısına daha yakından bakalım.
Doğru mağarayı seçip ateşi organize ettikten ve kürkleri hazırladıktan sonra geriye çok önemli bir sorun kalıyordu. Bu sorun, dondurucu taş zeminle doğrudan teması kesecek etkili bir taban yalıtımı oluşturmaktı. Çıplak kaya üzerinde uyumak, en kalın kürkün bile yalıtım özelliğini kısa sürede tamamen yok edebilirdi. Çünkü taş, havaya kıyasla vücut ısısını çok daha hızlı emen yüksek bir termal iletkenliğe sahipti. Taş devri insanları bu sorunu çözmek için doğadaki bitki örtüsünü kullanarak oldukça gelişmiş döşek sistemleri tasarlamışlardı. Arkeolojik kazılar insanların binlerce yıl önce rastgele otların üzerinde yatmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Günümüzün ortopedik yatak firmalarını kıskandıracak derecede planlı, çok katmanlı ve işlevsel yatak yapıları inşa ediyorlardı. Bu döşekler hem soğuktan koruma sağlıyor hem de mağara içindeki konfor seviyesini arttırıyordu. İlkel insanın konfor arayışı aslında tamamen hayatta kalma mekanizmasının bir parçası olarak gelişmişti. O dönemde iyi bir yatak lüks değil, donarak ölmemek için zorunlu bir ihtiyaçtı. Güney Afrika'daki Sibudu ve Border Cave gibi paleolitik mağaralarda yapılan kazılar bu yatakların yapısını netleştirmiştir. Bilim insanları bu alanlarda 77 bin yıl öncesine dayanan mükemmel şekilde korunmuş bitki döşekleri bulmuşlardır. Bu döşeklerin en alt katmanında genellikle kalın odunsu çalılar ve sert sazlıklar yer alıyordu. Bu sert malzeme yatağın çömesini engelleyen ve taş zeminle araya mesafe koyan ana taşıyıcı iskeletti. Bu alt katmanın üzerine ise daha yumuşak yapraklı otlar ve nehir kenarlarından toplanan sazlar seriliyordu. İnsanlar yatağın üzerine yattıklarında vücut ağırlıklarının bu esnek bitki katmanları tarafından dengelenmesini sağlıyorlardı. Bu ilkel yaylı yatak sistemi, dondurucu taş zeminden gelen soğuk hava akımını tamamen kesiyordu. Taş devri insanı, malzemenin esneklik ve yalıtım oranlarını test ederek en ideal uyku zeminini oluşturmayı başarmıştı. Dönemin şartlarında 5 yıldızlı bir uyku deneyimi tamamen doğru otları doğru sırayla dizmekle mümkündü. Bu döşeklerin tasarımındaki en etkileyici bilimsel detay ise üst katmanda kullanılan aromatik bitkilerin seçimiydi. Kazılarda elde edilen mikroskobik bitki kalıntıları insanların yatak yapımında Cryptocarya familyasına ait defne türü bitkileri tercih ettiğini göstermiştir. Bu bitkilerin yaprakları ezildiğinde veya vücut ısısıyla ısındığında ortama yoğun bir koku ve kimyasal salgılardı. Bu kimyasallar mağara ortamında insanların en büyük kabusu olan sivrisinekleri, bitleri ve diğer parazitleri uzak tutuyordu. Taş devri insanı farmakoloji ve botanik bilimini henüz icat etmemiş olsa da hangi bitkinin böcek kovduğunu çok iyi biliyordu. Gece uykusunda kulağınıza kaçacak bir böcek veya sürekli sizi ısıran parazitler uykuyu kabusa çevirebilir. Bu aromatik bitkiler sayesinde insanlar parazit ısırıklarından korunarak kesintisiz ve derin bir uyku çekebiliyorlardı. Doğal bitki örtüsü, kabilenin kış aylarında kullandığı en etkili biyolojik savunma kalkanı haline geliyordu. Döşeklerin bakımı ve hijyeni de kabile yaşamında düzenli olarak tekrarlanan önemli bir ritüeldi. Aylarca kullanılan otlar zamanla nemlenir, ezilir ve böceklerin yuva yapması için uygun bir ortama dönüşürdü. İnsanlar bu sorunu çözmek için son derece radikal ve etkili bir temizlik yöntemi geliştirmişlerdi. Belirli periyotlarla eskiyen ve işlevini yitiren bitki döşekleri mağara içinde kasıtlı olarak ateşe verilerek tamamen yakılırdı. Yangın yatak alanındaki tüm parazitleri, yumurtaları ve bakterileri saniyeler içinde tamamen yok ederdi. Ateş söndükten sonra geriye kalan steril kül tabakası, yeni yapılacak yatak için harika bir düz zemin ve ek yalıtım oluştururdu. Bu küllerin üzerine hemen nehir kenarından toplanan taze ve temiz otlar yeniden serilirdi. Taş devri insanının bu temizlik stratejisi, mağara içindeki salgın hastalık riskini minimumda tutan en önemli uygulamaydı. Eski yatağı yakıp yenisini sermek, o dönemin en etkili ev, yenileme ve temizlik çalışmasıydı. Kış mevsimi gelmeden önce bu yatak malzemelerinin toplanması tüm kabilenin katıldığı kolektif bir faaliyetti. Toprak ve nehir kenarları donmadan önce tonlarca saz ve aromatik ot toplanarak mağaraya taşınmak zorundaydı. Islak otların mağarada kuruması zaman alacağı için
Bu malzemeler genellikle sonbaharın güneşli günlerinde açık havada kurutulurdu. Kurutulmuş otlar kış boyunca nemi çekmeyeceği için daha yüksek bir yalıtım performansı sergilerdi. Kabile üyeleri bu malzemeleri mağaranın arka kısımlarında kuru ve korunaklı alanlarda kış boyu kullanmak üzere depolarlardı. Yatak malzemesi kıtlığı yaşamak, kış ortasında soğuk zeminle baş başa kalmak anlamına gelebilirdi. Bu yüzden avcılar kadar bitki toplayıcılarının da kış hazırlığındaki rolü hayati bir önem taşıyordu. Herkes kış aylarında çekilecek sıcak uykuların hazırlığı için sonbaharda büyük bir enerjiyle çalışırdı. Bazı bölgelerde bitki döşeklerinin daha konforlu hale getirilmesi için sazlar hasır şeklinde birbirine örülürdü. Bu hasır örme tekniği otların uyku sırasında sağa sola dağılmasını engelliyor ve yatağın formunu korumasını sağlıyordu. Hasırların arasına doldurulan kuru yosunlar ve kuş tüyleri yatağın yumuşaklığını ve yalıtım kalitesini en üst seviyeye çıkarıyordu. Kuş tüylerinin mikroskobik yapısı havayı hapsederek muazzam bir sıcaklık katmanı oluşturuyordu. Taş devri insanı doğadaki her küçük malzemeyi en verimli şekilde değerlendiren muazzam bir gözlem yeteneğine sahipti. Hasır yataklar taşınabilir olmaları sayesinde kabilenin mevsimsel göçlerinde de büyük bir lojistik kolaylık sağlıyordu. Gittiğiniz her yeni mağarada hazır hasırınızı sererek dakikalar içinde konforlu bir uyku alanı oluşturabiliyordunuz. Bu pratik çözümler, paleolitik yaşamın zorluklarını hafifleten en önemli teknolojik adımlardı. Uzun kış gecelerinde bu yumuşak ve kokulu yatakların üzerinde uzanmak, dışarıdaki dondurucu buzul çağı gerçekliğini bir anlığına unuttururdu. Defne ve yosun kokularının karıştığı bu uyku alanları, kabilenin en huzurlu olduğu sığınak noktalarıydı. İnsanlar doğanın sunduğu çalı çırpıyı zekalarıyla birleştirerek dondurucu taşları sıcak bir yuvaya dönüştürmeyi başarmışlardı. Bu döşeklerin üzerinde geçirilen saatler, vücudun dinlenmesini ve ertesi günkü zorlu avlar için enerji toplamasını sağlıyordu. Yatak mühendisliği, taş devri insanının fiziksel sınırlarını koruyan görünmez bir kahramandı. Zemin tamamen yalıtıldıktan ve yataklar hazırlandıktan sonra artık gecenin en riskli görevine, yani ateşin nöbetine sıra geliyordu. Çünkü en konforlu yatak bile dışarıdan gelecek bir tehdide karşı sizi tek başına koruyamazdı. Kabilenin geri kalanı kalın kürklerin ve sıcak otların üzerinde huzurla uyurken mağaranın güvenliği tamamen tek bir kişiye bağlı kalıyordu. Taş devri kışında kesintisiz 8 saatlik bir blok uyku, doğanın şartları gereği hiçbir topluluk için mümkün olan bir lüks değildi. Dışarıdaki dondurucu karanlık sürekli olarak kontrol edilmesi ve izlenmesi gereken amansız tehlikeler barındırıyordu. Ateş kendi kendine sabaha kadar yanmaya devam eden mekanik bir sistem olmadığı için sürekli beslenmek zorundaydı. Nöbetçinin yapacağı tek bir anlık hata veya dalgınlık tüm kabilenin donarak ölmesine ya da bir yırtıcıya av olmasına yol açabilirdi. Bu yüzden ateş bekçiliği ve gece nöbeti topluluk içindeki en saygın ve en büyük sorumluluk gerektiren görevlerden biriydi. Bu görevi üstlenen bireyler, kabilenin görünmez koruyucu kalkanı olarak karanlığın ortasında tek başlarına dikilirlerdi. Gece nöbeti, paleolitik yaşamın en disiplinli ve en hayati askeri rutini olarak kabul edilirdi. Antropolojik araştırmalar Pleistosen dönemi insanların uyku yapısının modern insandan çok daha farklı olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Eski insanlar geceyi tek bir uyku döngüsüyle geçirmek yerine çok fazla, yani polifazik bir uyku düzenine sahiptiler. Gece boyunca sık sık uyanır, etrafı kontrol eder, pozisyonlarını değiştirir ve ardından tekrar uykuya dalarlardı. Gece nöbeti de bu doğal biyolojik ritme uygun olarak birkaç vardiyaya bölünmüş bir sistemle işletilirdi. Vardiyalar genellikle kabilenin en güvenilir genç yetişkinleri veya deneyimli avcıları arasında paylaştırılırdı. Gece yarısından sonraki, yani sıcaklığın en çok düştüğü saatlerdeki vardiyayı devralmak en zor görevdi. Nöbette uyuyakalan birinin cezası muhtemelen bir sonraki avda mamutun en hareketli yerine doğru sürülmek oluyordu. Bu korku ve sorumluluk bilinci, nöbetçinin gözlerini karanlıkta tamamen açık tutmasını sağlayan en etkili motivasyon kaynağıydı. Ateş bekçisinin en büyük ustalığı,
Mağara içindeki odun tüketimini ve ısı dengesini sabaha kadar mükemmel şekilde yönetebilmesinde saklıydı. Ocağa gereğinden fazla odun atmak, içerideki havayı boğucu hale getirerek köklerin altındaki insanları aşırı terletebilirdi. Odunun az verilmesi ise dondurucu kutup havasının mağara girişinden içeri hızla sızmasına neden olurdu. Nöbetçi yassı taşların üzerindeki közleri dikkatle izler ve odunları belirli aralıklarla tek tek ocağa bırakırdı. Mağara girişine yakın bir noktada kalın köklerine sarılmış halde oturan bu koruyucu gözlerini dışarıdaki zifiri karanlığa dikerdi. Dışarıdaki Pleistosen gecesinden gelen her ses nöbetçinin zihninde anında bir analiz sürecinden geçirilirdi. Bir dalın kırılması, rüzgarın yön değiştirmesi veya uzaklardan gelen hafif bir hırıltı dikkatle dinlenirdi. Ateşin yaydığı hafif sıcaklık nöbetçinin üzerinde doğal bir uyku baskısı yaratsa da o bu hipnotik etkiye karşı direnmek zorundaydı. İlkel toplulukların uyku davranışlarını inceleyen antropologlar bu dönemle ilgili oldukça ilginç bir biyolojik gerçeği ortaya çıkarmışlardır. Modern insanlarda görülen ve yabancı bir yerde uyurken beynin bir yarım küresinin hafif uyanık kalmasını sağlayan ilk gece etkisi, bu dönemdeki nöbetçi uykusundan kalan genetik bir mirastır. Taş devri insanının beyni, uyurken bile çevredeki ani ses değişimlerini algılayabilecek evrimsel bir tetikte olma mekanizmasına sahipti. Nöbetçi, kabile üyelerini uyandırmadan sadece hafifçe fısıldayarak veya taşa vurarak alarm durumuna geçirebilirdi. Tabii ki gece saat 3'teki rüzgar uğultusunu kılıç dişli kedi zannedip tüm kabileyi yersiz yere ayağa kaldıran evhamlı nöbetçiler de topluluğun favorisi değildi. Bu tür gereksiz panik yaratan bireyler bir daha asla ateşin yönetimini devralamaz ve dış çeperdeki soğuk yataklara gönderilirdi. Güvenilirlik mağara hayatının en yüksek para birimi değerindeydi. Karanlık mağarada tek başına saatlerce oturmak insan psikolojisi üzerinde oldukça garip ve zorlayıcı etkiler yaratabiliyordu. Ateşin duvarlara yansıttığı hareketli gölgeler, yorgun bir nöbetçinin gözüne kolayca hayali canavarlar veya tehditler gibi görünebilirdi. Gözlerini ve zihnini canlı tutmak isteyen nöbetçiler, bu uzun saatler boyunca kendilerine küçük ve sessiz uğraşlar bulurlardı. Çakmak taşlarını birbirine sürterek küçük aletleri yontar, av sahnelerini hatırlatan kemik parçalarını kazır veya sessizce kurutulmuş hayvan yağlarını çiğnerlerdi. Bu ritmik ve tekrarlayan hareketler nöbetçinin uykusunun gelmesini engellerken mağara içindeki sessizliğin korunmasına da yardımcı olurdu. Dışarıdaki yırtıcıların dikkatini çekmemek için mağara içinde yüksek ses çıkarmak kesinlikle yasaktı. Nöbetçi doğanın vahşi dünyası ile kabilenin korunaklı medeniyeti arasında duran görünmez ve tamamen sessiz bir sınır kapısıydı. Vardiya değişimi vakti geldiğinde nöbeti devredecek olan kişi mağara içindeki insan kümesine doğru tamamen sessiz adımlarla ilerlerdi. Bir sonraki nöbetçiyi uyandırmak, genel uyku düzenini bozmamak adına çok büyük bir hassasiyetle gerçekleştirilirdi. Uyuyan kişinin omzuna hafifçe dokunulur ve kulak kabartacağı küçük bir işaret kodu fısıldanırdı. Uyanan birey hiçbir şikayet belirtisi göstermeden ve etrafı velveleye vermeden hemen ayağa kalkar ve ocağın başındaki yerini alırdı. Görevini başarıyla tamamlayan eski nöbetçi ise yeni uyanan kişinin bıraktığı henüz soğumamış sıcak yatağa yavaşça süzülürdü. Bu termal rotasyon sistemi, donmuş olan nöbetçinin vücut ısısını hızla geri kazanmasını sağlayan çok pratik bir çözümdü. Kabilenin hayatta kalması, bu nöbet değişiminin bir saatin dişlileri gibi kusursuz ve pürüzsüz çalışmasına bağlıydı. Gün ağarmadan hemen önceki saatler kış gecelerinin her zaman en tehlikeli, en dondurucu ve en kritik dilimi olarak bilinirdi. Dışarıdaki hava sıcaklığı bu saatlerde en düşük seviyeye ulaşır ve dondurucu soğuk mağaranın yalıtımını zorlamaya başlardı. Hava basıncının değişmesiyle birlikte mağara içindeki dumanın tahliye yönü de öngörülemez bir hal alabilirdi. Deneyimli bir ateş bekçisi, dumanın insanları boğmasını engellemek için külleri nasıl yönlendireceğini çok iyi bilirdi. Ufukta beliren ilk hafif aydınlık, nöbetçinin görevini başarıyla tamamladığının ve bir gecenin daha kayıpsız atlatıldığının en büyük müjdesiydi.
Kabile üyeleri bu güvenli nöbet sayesinde sabaha canlı ulaşmanın huzuruyla yavaş yavaş uyanmaya başlarlardı. Şimdi dışarıdaki bu dondurucu karanlığın içinde gezen ve uykunun en büyük tehdidi olan devasa canlıların yarattığı psikolojik baskıya bakalım. Gece nöbetçisinin gözlerini diktiği o zifiri karanlık sadece dondurucu bir soğuktan ibaret değildi. O dondurucu karanlığın içinde Pleistosen döneminin devasa etoburları sessizce yiyecek arayışı içindeydi. Modern insanın gece duyduğu en büyük endişe genellikle küçük bir sinek sesiyken, taş devri insanı için bu tehdit 300 kilogramlık bir mağara aslanıydı. Kılıç dişli kediler, devasa sırtlanlar ve kış uykusuna yatamamış agresif mağara ayıları, barınağın dışındaki dünyanın gerçek sahipleriydi. İnsanlar besin zincirinin en üstünde yer almadıklarını her gece uykuya dalarken yeniden hatırlıyorlardı. Bu devasa canlıların yarattığı sürekli tehdit, paleolitik insanların uyku kalitesini ve psikolojisini doğrudan şekillendiren en temel unsurdu. Mağaranın girişindeki hafif bir çalı kıpırtısı bile, içerideki tüm topluluğun uykusunu saniyeler içinde sonlandırabilirdi. Hayatta kalmak en derin uykuda bile dış dünyaya karşı bir miktar uyanık kalmayı zorunlu kılıyordu. Bu dondurucu gecelerde vahşi bir hayvana akşam yemeği olmamak tamamen bu hassas dengeye bağlıydı. Biyolojik ve antropolojik araştırmalar bu sürekli yırtıcı tehdidinin insan uyku mimarisini kalıcı olarak değiştirdiğini göstermektedir. Taş devri insanları, günümüz insanı gibi 8 saat boyunca kesintisiz ve derin bir REM uykusu yaşayamazlardı. REM uykusu kasların tamamen felç olduğu ve dış dünyadan gelen uyaranlara karşı beynin en savunmasız kaldığı evredir. Vahşi doğanın tam ortasında bu evrede çok uzun süre kalmak yırtıcılar için açık bir davetiye anlamına geliyordu. Bu yüzden paleolitik insanların uyku döngüleri çok daha kısa ve yüzeyel parçalardan oluşacak şekilde evrimleşmişti. Beyin uyku sırasında bir çevredeki akustik değişimleri taramaya devam eden ilkel bir radar gibi çalışıyordu. En küçük bir çıtırtı veya yabancı bir koku, beynin talamus bölgesinden doğrudan bir tehlike sinyali olarak algılanırdı. İnsanlar derin uykudan tam uyanıklık haline saniyeler içinde geçebilecek bir nörolojik donanıma sahiptiler. Bu durum, modern dünyada bir uyku bozukluğu olarak kabul edilse de, o dönemde hayat kurtaran en büyük evrimsel avantajdı. Topluluklar, bu devasa megafauna tehdidine karşı mağara girişlerinde çok ciddi fiziksel önlemler ve barikatlar geliştirmişlerdi. Arkeolojik kazılarda paleolitik mağaraların giriş kısımlarında kasıtlı olarak üst üste yığılmış devasa kaya blokları bulunmuştur. İnsanlar mağara ağzını sadece kendilerinin geçebileceği kadar daraltarak büyük yırtıcıların içeri girmesini fiziksel olarak imkansız hale getirirlerdi. 4 metre boyundaki bir mağara ayısı, bu daraltılmış kapılardan içeri süzülmeyi kesinlikle başaramazdı. Ayrıca dar girişin hemen arkasına yerleştirilen kor ocağı, hayvanların ateş korkusunu kullanan ikinci bir savunma hattı oluşturuyordu. Yırtıcı hayvanlar karanlıkta parlayan bu ateş bariyerini gördüklerinde genellikle mağaraya yaklaşmaktan vazgeçip uzaklaşırlardı. Taş devri insanı, kaba kuvvetle alt edemeyeceği bu devasa canlıları zekası ve mekansal mühendisliği sayesinde alt etmeyi öğrenmişti. Güvenli bir uyku, ancak bu fiziksel engeller kusursuz şekilde inşa edildiğinde mümkün olabiliyordu. Duvara örülen her taş, o gece görülecek rüyaların en büyük teminatı olarak kabul edilirdi. Bu dönemde yaşayan ve mağara sırtlanı olarak bilinen Crocuta spelaea, kablenin uyku düzenine karşı en büyük tehditlerden biriydi. Bu canlılar modern Afrika sırtlanlarından çok daha büyük, güçlü çene yapılarına sahip ve sürü halinde avlanan son derece organize etoburlardı. Gece boyunca mağaranın etrafında attıkları turlarda çıkardıkları o meşhur insansı gülme sesine benzer çığlıklar mağara içindeki sessizliği tamamen bozardı. Bu ürkütücü sesleri duyarak uykuya dalmaya çalışmak muazzam bir psikolojik direnç ve çelik gibi sinirler gerektiriyordu. Sırtlanlar, özellikle ateşin zayıfladığı sabaha karşı saatlerde şanslarını denemek için mağara girişine kadar sokulurlardı. Nöbetçinin uyanık olduğunu ve elindeki mızrağı taşa vurduğunu gördüklerinde ise karanlığın içinde yavaşça gözden kaybolurlardı.
Bu amansız psikolojik savaş, taş devri kış gecelerinin sıradan bir rutini haline gelmişti. İnsanlar korkuyu tamamen yok etmek yerine onunla birlikte güvenle uyumanın yollarını bulmuşlardı. İnsan beyninin amigdala bölgesi, bu uzun buzul çağı kışlarında yırtıcı hayvan seslerini ve kokularını analiz ederek devasa bir kütüphane oluşturmuştu. Uyku sırasında duyulan bir rüzgar uğultusu ile bir kedinin yumuşak ayak sesleri arasındaki fark, bu ilkel kütüphane sayesinde hatasız şekilde ayırt edilirdi. Eğer ses tehlikesizse, beyin uykunun bölünmesine izin vermez ve vücudun dinlenmesini sürdürürdü. Ancak duyulan ses bir etobura aitse, vücuda anında yoğun bir adrenalin dalgası pompalanırdı. İnsanlar gözlerini açtıkları an elleri doğrudan yanlarında duran sivri uçlu çakmak taşı mızraklara giderdi. Yatakların etrafında her an kullanıma hazır silahların bulundurulması o dönemin en temel uyku güvenliği kuralıydı. Kimse yatmadan önce silahını mağaranın uzak bir köşesinde bırakacak kadar saf veya dikkatsiz olamazdı. Gece uykusu her an başlayabilecek amansız bir hayatta kalma mücadelesinin sadece kısa bir molasıydı. Birlikte uyumanın getirdiği o yoğun sosyal bağ bu büyük korkunun yönetilmesinde de muazzam bir rol oynuyordu. 15-20 kişinin yan yana yatması, bireysel olarak hissedilen çaresizlik ve yalnızlık duygusunu tamamen ortadan kaldırıyordu. Sürü psikolojisi, tehlikelere karşı bireyin kendini çok daha güçlü ve korunaklı hissetmesini sağlayan biyolojik bir kalkandı. Yırtıcılar da tek bir ava saldırmak yerine kalabalık ve organize bir insan topluluğuna yaklaşmaktan her zaman çekinirlerdi. İnsan kokusunun ve ateş dumanının birleştiği o yoğun mağara atmosferi, dışarıdaki hayvanlara buranın korunan bir bölge olduğu sinyalini net bir şekilde verirdi. Bu sayede kabile üyeleri dışarıda kılıç dişli kediler gezinse bile birbirlerinin sıcaklığına sığınarak derin uyku evrelerine kısa süreliğine de olsa geçebiliyorlardı. Kolektif güvenlik duygusu, Paleolitik dönem uykularının en temel psikolojik direğiydi. Uzun kış gecelerinin bu amansız gölgeleri, sabaha karşı havanın aydınlanmasıyla birlikte kendi sığınaklarına doğru çekilmeye başlarlardı. Gün ışığı bu devasa etoburların gece süren mutlak hakimiyetini sona erdiren ve insanlara hareket özgürlüğü veren en büyük kurtarıcıydı. Mağara kapısındaki tehlikeli gölgelerin çekilmesiyle birlikte kabile üyeleri de üzerlerindeki o ağır tetikte olma halini yavaşça bırakırlardı. Gece boyunca yaşanan bu görünmez gerilim, insanların birbirlerine olan bağlılıklarını ve kabile içi güven duygusunu her defasında daha da pekiştirirdi. Bir geceyi daha yırtıcılara yem olmadan atlatmış olmak, sabahın ilk saatlerinde kutlanması gereken küçük ama hayati bir zaferdi. Şimdi bu zorlu gecenin ardından vücudun içeriden nasıl ısıtıldığına, yani yüksek enerjili kış diyetinin uyku metabolizmasına olan etkilerine yakından bakalım. Dondurucu buzul kışında sadece dışarıdan sağlanan yalıtımla hayatta kalmak kesinlikle mümkün değildi. Mağara seçimi, kürk kalitesi ve ocak külleri ne kadar kusursuz olursa olsun, asıl korunma içsel metabolik fırının doğru şekilde çalıştırılmasıyla sağlanırdı. Modern insanların akşam yemeklerinde hafif salatalar veya düşük kalorili yiyecekler tercih etmesi, Pleistosen dünyasının şartlarında tam bir intihar sebebi olurdu. Taş devri insanı uykuya dalmadan önce vücudunu içeriden ısıtacak yüksek enerjili besinleri tüketmek zorundaydı. Bu beslenme düzeni herhangi bir diyet uzmanının tavsiyelerine değil, tamamen termodinamik yasalara dayanıyordu. Akşam saatlerinde tüketilen ağır av etleri ve hayvansal yağlar, gece boyunca vücut sıcaklığını koruyan en büyük içsel kalkan oluştururdu. Sindirim süreci, taş devri insanının uyku sırasında donmasını engelleyen biyolojik bir jeneratör gibi kesintisiz çalışırdı. Akşam yemeğinde yeterli kalori alamamak, gece uykusunda sistemin tamamen durması riskini beraberinde getirirdi. Protein ve yağların sindirimi sırasında vücudun harcadığı enerji dışarıya doğrudan ısı olarak salınmaktadır. Bilim dünyasında bu durum beslenmeyle uyarılmış termojenez olarak adlandırılır ve bu biyolojik gerçek o dönemde hayat kurtarırdı. Proteinler karbonhidratlara kıyasla sindirilirken çok daha yüksek oranda ve uzun süreli bir ısı üretimine neden olurlar.
Tüketilen et proteininin yaklaşık %30'u daha sindirim aşamasındayken doğrudan vücut ısısına dönüşerek organizmayı ısıtırdı. Taş devri insanları bu biyolojik mekanizmayı laboratuvar ortamlarında keşfetmemişlerdi. Ancak ağır bir et ziyafetinden sonra gelen o yoğun içsel sıcaklığı yaşayarak öğrenmişlerdi. Yatmadan önce yenilen yağlı mamut, yünlü gergedan veya geyik eti, sabaha kadar sürecek kesintisiz bir iç ısı kaynağı anlamına geliyordu. Bu içsel fırın sayesinde mağaranın dondurucu havası solunurken bile iç organların sıcaklığı hayati sınırlarda tutulabiliyordu. Tok bir mideyle uykuya dalmak, buzul çağının dondurucu gecelerine karşı kazanılmış en büyük metabolik zaferdi. Pleistosen kışında hayvansal yağlar, sadece sıradan bir besin öğesi değil, hayatta kalmanın en saf ve en değerli yakıtı olarak kabul edilirdi. Kış aylarında avlanan hayvanların kas dokularındaki yağ oranları ciddi şekilde düştüğü için insanlar kemik iliğine ve iç yağlara odaklanırlardı. Arkeolojik kazılarda bulunan ve üzerlerinde kasıtlı kırılma izleri taşıyan devasa mamut kemikleri, bu yağ avcılığının en somut kanıtıdır. Kemik iliği doğadaki en yüksek kalori yoğunluğuna sahip ve sindirimi en uzun süren besin maddelerinden biriydi. Gece uykusuna yatmadan önce tüketilen birkaç parça donmuş ilik yağı, metabolizmayı sabaha kadar meşgul edecek muazzam bir enerji deposuydu. Sindirim sisteminin bu ağır yağları parçalamak için harcadığı yoğun mesai, uyku alanındaki insan kümesinin dışarıya yaydığı toplam ısıyı da doğrudan arttırırdı. Yağsız bir kış diyeti, içsel jeneratörün tamamen yakıtsız kalması ve uykuda donma riskinin tavan yapması anlamına gelirdi. O dönemde menüde hafif bir tatlı seçeneğinin olmaması, muhtemelen kimsenin şikayet etmediği bir gerçeklikti. Evrimsel süreçte taş devri insanların karaciğer ve böbrek metabolizmaları bu yüksek protein ve yağ yüklemesine mükemmel şekilde uyum sağlamıştı. Modern bir insanın bu kadar yoğun ve sürekli hayvansal yağ tüketmesi kısa sürede metabolik krizlere yol açabilirdi. Ancak paleolitik göçebeler için bu durum sıradan bir kış rutiniydi. Vücut glikoz depoları tükendiğinde ketozis evresine geçerek enerjiyi doğrudan yağ moleküllerinden üretme konusunda muazzam bir uzmanlığa sahipti. Ketozis durumu, uyku sırasında vücut ısısının sabit kalmasını kolaylaştıran kararlı ve dengeli bir metabolik zemin sunardı. Gece boyunca kasların titreyerek ısı üretmesine gerek kalmadan hücresel düzeyde kesintisiz bir yanma gerçekleştirilirdi. Kasların titremesi, vücudun enerji depolarını hızla tüketen oldukça verimsiz bir savunma mekanizması iken, diyet kaynaklı içsel ısınma son derece tasarruflu bir yöntemdi. Taş devri insanı, biyolojik enerjisini uykuda harcamak yerine onu en yüksek verimli ısıya dönüştürmeyi öğrenmişti. Bilim insanları, buzul çağı insanlarına ait fosilleşmiş dışkıları ve diş taşlarını incelediklerinde bu kış diyetinin detaylarını net bir şekilde görebilmektedirler. Laboratuvar analizleri, kış aylarında bitkisel besin tüketiminin neredeyse sıfıra yaklaştığını ve diyetin tamamen hayvansal lipidlerden oluştuğunu kanıtlamaktadır. Dişlerdeki mikroskobik aşınmalar, kış boyunca donmuş veya sert kurutulmuş etlerin çok yoğun bir şekilde çiğnendiğini göstermektedir. Yatmadan önce bu sert etleri uzun uzun çiğnemek, çene kaslarını oldukça yorsa da sindirim sistemini gece boyu çalışmaya hazırlayan doğal bir ritüel vazifesi görürdü. Akşam yemeğinde herhangi bir hafif içecek veya yeşillik seçeneği bulunmuyordu. Menü tamamen hayatta kalma odaklı ve ağırdı. Bu zorunlu tek düzelik modern insanların aksine taş devri insanlarının sindirim sorunları yaşamadan uykuya dalmalarını sağlayan biyolojik bir avantajdı. Ağır bir akşam yemeği buzul çağında mideyi rahatsız etmek yerine onu sabaha ulaştıran en güvenli köprü olurdu. Yüksek proteinli ve yağlı beslenmenin getirdiği en büyük yan etkilerden biri, vücudun suya olan ihtiyacının gece boyunca ciddi oranda artmasıydı. Proteini parçalamak ve açığa çıkan üreyi vücuttan güvenle atmak için böbrekler yoğun miktarda sıvıya gereksinim duyardı. Ancak dondurucu taş devri kışında temiz su bulmak veya kar eritmek oldukça zahmetli ve enerji tüketen bir süreçti. İnsanlar gece uykusunda dehidrasyon yani susuzluk nedeniyle uyanmamak için su tüketimini de
akşam yemeğiyle birlikte çok sıkı dengelerlerdi. Mağara içinde saklanan deri tulumlardaki suların donmaması için bu kaplar genellikle uyku ocağına yakın yerlerde veya kürklerin altında muhafaza edilirdi. Gece susayan bir avcı veya çocuk kürkünün altından çıkmadan bu ılık sudan birkaç yudum alarak uykusuna güvenle devam edebilirdi. Dehidrasyon, vücut ısısının düşmesini hızlandıran, gizli ve tehlikeli bir düşman olduğu için su yönetimi de en az ateş yönetimi kadar hayati önemdeydi. Tüketilen bu devasa kalori miktarı, taş devri insanının uyku mimarisini ve uyku kalitesini de doğrudan ve olumlu yönde etkiliyordu. Ağır bir yemek sonrası beyne giden kan akışının azalarak sindirim sistemine yönlenmesi, vücutta doğal ve güçlü bir uyku bastırmasına neden olurdu. İnsanlar yemeğin ardından gelen o yoğun metabolik rehavet duygusuyla mağara tabanındaki kürklerine çok daha kolay ve hızlı adapte olabiliyorlardı. Dışarıdaki buzul fırtınasının ürkütücü sesi veya yırtıcı hayvanların varlığı, bu ağır rehavet sayesinde zihinde daha az kaygı ve stres yaratırdı. Tok bir karın, o dönemin şartlarında bulunabilecek en etkili doğal sakinleştirici ve uyku ilacı vazifesi görürdü. Aç uyumak sadece vücut sıcaklığının düşmesini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda zihni sürekli tetikte tutarak dinlendirici bir uykuyu tamamen imkansız hale getirirdi. Bu yüzden kabile liderleri av etlerinin adil şekilde dağıtılmasına ve herkesin yatmadan önce tamamen tok olmasına büyük bir hassasiyet gösterirlerdi. Taş devri insanlarının vücut yapısında modern insanlara kıyasla çok daha aktif ve yoğun bir kahverengi yağ dokusu bulunuyordu. Kahverengi yağ, kas titremesine ihtiyaç duymadan doğrudan yüksek oranda kalori yakarak vücut ısısı üretebilen mucizevi bir biyolojik dokudur. Bu özel dokunun kış boyunca aktif kalabilmesi için sürekli olarak yüksek enerjili hayvansal yağlarla beslenmesi gerekiyordu. Kış aylarında tüketilen o yoğun mamut ve geyik yağları, kahverengi yağ dokusunun adeta yüksek oktanlı benzini işlevini görürdü. Uyku sırasında dış ortam sıcaklığı düştükçe kahverengi yağ hücreleri otomatik olarak devreye girer ve iç organları korumak için ısı üretimini maksimuma çıkarırdı. Bu muazzam biyolojik adaptasyon, taş devri insanının dondurucu mağara ortamlarında donmadan huzurla uyuyabilmesini sağlayan en gizli silahıydı. Modern insanların sıcak ve konforlu odalarda oturmaktan büyük oranda kaybettiği bu aktif doku, Paleolitik İnlanların uykudaki en sadık ve en verimli koruyucusuydu. Kış metabolizmasının bu kararlı ve yüksek enerjili yapısı, uzun buzul çağ gecelerinin yıpratıcı ve dondurucu etkilerini en aza indirirdi. Vücut dışarıdaki dondurucu soğuğa karşı içeriden sürekli dengeli ve organize bir mukavemet göstermeyi başarırdı. Yatmadan önce alınan her bir kalori gece boyunca hücrelerde titizlikle yakılarak birer koruyucu yaşam enerjisine dönüştürülürdü. Taş devri insanı, doğanın dondurucu kurallarına karşı kendi biyolojisini ve beslenme düzenini mükemmel bir şekilde optimize etmeyi başarmıştı. Akşam yemeğiyle başlayan bu içsel ısınma süreci, sabahın ilk ışıklarına kadar tüm kabileyi hayatta tutan görünmez ve güvenli bir köprü vazifesi görürdü. İçsel jeneratör sorunsuz çalıştığı sürece, mağaranın taş zemini ve dışarıdaki buzul fırtınası sadece aşılması gereken sıradan birer doğal engel olarak kalırdı. Modern dünyada uyku saatlerimizi belirleyen unsurlar genellikle iş programlarımız, televizyon dizileri veya akıllı telefonlarımızın ekranlarından yayılan mavi ışıklardır. Taş devrinin dondurucu kışında ise zamanı ve uyku döngüsünü belirleyen tek bir mutlak patron vardı, o da güneşti. Pleistosen döneminde yapay ışık kirliliği diye bir kavram henüz icat edilmediği için gökyüzü tamamen doğal ritmine bağlı kalıyordu. Kış aylarında günlerin kısalması ve gecelerin 16 saati bulan yoğun bir karanlığa gömülmesi insan biyolojisini doğrudan ve sert bir şekilde yönetiyordu. Güneş ufkun altına indiği an, kabilenin günlük aktivite alanı dramatik bir şekilde daralmak zorundaydı. Karanlık, bugünkü gibi sadece bir arka plan değil, yaşamı tamamen durduran fiziksel bir duvar gibiydi. Bu yüzden sirkadiyen ritim, yani vücudun içsel biyolojik saati, doğanın ritmiyle kusursuz bir senkronizasyon içindeydi. İnsanlar zamanı saat kollarından değil,
hormonal sinyallerden okumayı çok iyi öğrenmişlerdi. Akşam saat 3'te sosyal medyada eski sevgilisinin fotoğraflarına bakan kimse olmadığı için zihinler oldukça rahattı. Güneşin batışıyla birlikte insan beynindeki epifiz bezi melatonin hormonunu salgılamaya başlardı. Modern dünyada yatakta telefon kurcalayarak bu hormonu sabote etmek en popüler akşam aktivitelerinden biridir. Taş devri insanının ise melatonin üretimini engelleyecek hiçbir yapay engeli bulunmuyordu. Mağarada yakılan ateş yaydığı kırmızı ve turuncu ışık dalgaları sayesinde bu doğal döngüyü kesinlikle bozmazdı. Bilimsel araştırmalar odun ateşinin renk sıcaklığının yaklaşık 1500 Kelvin olduğunu ve içinde neredeyse hiç mavi ışık barındırmadığını göstermektedir. Bu sayede ateş paleolitik insanların gözlerini yormadan ve melatonin üretimini baskılamadan ortamı aydınlatabiliyordu. İnsanlar ateş başında otursalar bile vücutları biyolojik olarak çoktan uyku moduna geçiş sürecini başlatmış oluyordu. Bu doğal hormonal zirve, günümüzdeki gibi kronik uykusuzluk problemlerinin o dönemde neden hiç yaşanmadığını açıkça açıklamaktadır. Uyuyamamak veya yatakta dönüp durmak gibi bir lüks, yapay ışığın olmadığı o acımasız dünyada biyolojik olarak mevcut değildi. Uzun kış gecelerinde 16 saat boyunca kesintisiz bir blok uyku çekmek, insan anatomisi için pek mümkün olan bir durum değildi. Bu yüzden insanlar segmentli uyku adı verilen iki fazlı bir dinlenme modeli uyguluyorlardı. Hava karardıktan kısa süre sonra ilk uyku fazı başlar ve bu süreç yaklaşık 4-5 saat sürerdi. Gece yarısına doğru kabile üyeleri doğal bir şekilde uyanır ve bir süre yataklarında sakin biçimde otururlardı. Bu uyanıklık dönemi modern insanın yaşadığı gece uykusuzluğu, krizlerinden veya varoluşsal sancılardan çok farklı bir yapıya sahipti. İnsanlar bu sürede panik yapmaz, sadece ateşin közlerini kontrol eder veya yanındakilerle kısık sesle fısıldaşarak konuşurlardı. Yaklaşık 1-2 saat süren bu sakin uyanıklık evresinin ardından vücut ikinci uyku fazına geçerdi. İki fazlı uyku, uzun kış gecelerinin getirdiği yoğun karanlık zaman dilimini en verimli şekilde bölmenin doğal bir yoluydu. Gece yarısı uyanmak, taş devri insanı için bir sağlık sorunu değil, sadece sıradan bir gece yarısı molasıydı. Kış aylarında uzayan geceler, kabilenin genel hareket enerjisini de minimum seviyeye indirirdi. Günümüz psikolojisinde kış depresyonu veya mevsimsel afektif bozukluk olarak adlandırılan durum o dönemde bir hastalık değil, enerji tasarrufu sağlayan evrimsel bir mekanizmaydı. Vücudun kış aylarında daha az hareket etmek ve daha çok uyumak istemesi, kısıtlı besin kaynaklarının korunmasını sağlardı. İnsanlar gereksiz yere kalori harcamamak adına kış günlerinde sadece birkaç saat aktif kalırlardı. Kısa süren gün ışığında hızlıca yakacak toplanır, su ihtiyaçları giderilir ve ardından hemen güvenli mağaraya dönülürdü. Geri kalan tüm zaman metabolizmayı yavaşlatarak uykuda veya dinlenme halinde geçirilirdi. Taş devri insanı, doğanın yavaşlayan ritmine kendi biyolojisini de tamamen uydurmuş durumdaydı. Kış aylarında tembellik yapmak hayatta kalma şansını artıran en meşru ve en akıllıca stratejiydi. Muhtemelen o dönemde kimse sabah yataktan kalkamadığı için kendini suçlu hissetmiyordu. Gökyüzünün tamamen karanlık olması, uyku sırasında salınan büyüme ve yenilenme hormonlarının da maksimum seviyeye ulaşmasını sağlardı. Yapay ışıkların olmadığı bu temiz atmosferde uyku kalitesi modern standartların çok üzerindeydi. Vücut, gün boyunca maruz kaldığı fiziksel yorgunluğu ve mikro yaralanmaları gece boyunca kusursuz bir şekilde tamir ederdi. Derin uyku evrelerinin uzunluğu, bağışıklık sisteminin kış şartlarına karşı her zaman güçlü kalmasına yardımcı olurdu. İnsanlar sabah uyandıklarında modern insanın hissettiği o kronik yorgunluk duygusundan tamamen uzak olurlardı. Güneşin ilk ışıkları mağara girişinden içeri süzüldüğü an, melatonin üretimi bıçak gibi kesilir ve yerini kortizol hormonunu bırakırdı. Bu keskin hormonal geçiş, alarm sesine ihtiyaç duymadan, kablenin aynı anda ve zinde bir şekilde uyanmasını sağlardı. Doğanın çalar saati, hiçbir zaman erteleme butonuna sahip olmayan ve hata yapmayan mükemmel bir sistemdi.
Mağara içinde güvenli bir ateş yakıp yatakları sermek madalyonun sadece parlak yüzüdür. Bu ısıtma sisteminin beraberinde getirdiği çok ciddi bir görünmez tehlike daha vardı. Kapalı bir mekanda odun ve yağlı kemik yakmak kaçınılmaz olarak yoğun bir duman üretirdi. Taş devri insanları sıcaklığı içeride tutmak ile boğulmamak arasında her gece çok hassas bir denge kurmak zorundaydı. Girişi tamamen taşlarla kapatmak mağarayı sıcak yapardı ama içeriği kısa sürede karbon monoksit odasına dönüştürürdü. Bu yüzden havalandırma yönetimi, Paleolitik dönem yaşamının en hayati mühendislik kollarından biri haline gelmişti. Sıcaklıktan ödün vermeden temiz havaya erişmek tam bir akışkanlar mekaniği bilgisi gerektiriyordu. Günümüzde şehir havasından şikayet edenler, 15 kişiyle aynı mağarada yanan mamut kemiğinin dumanını henüz solumamıştır. Paleopatologlar, yani eski hastalıkları inceleyen bilim insanları, bu döneme ait çok çarpıcı veriler ortaya koymuşlardır. Mağara duvarlarındaki iz tabakaları ve bulunan insan fosilleri, taş devri uykularının akciğer maliyetini net olarak göstermektedir. Neandertal ve erken Homo sapiens kalıntılarında yapılan incelemelerde, kaburga içlerinde ve akciğer dokularında antrakosis adı verilen kara akciğer hastalığının izlerine rastlanmıştır. Bu hastalık günümüzde genellikle maden işçilerinde görülen yoğun karbon ve kurum soluma rahatsızlığıdır. Yani taş devri insanları henüz sanayi devrimi gerçekleşmeden binlerce yıl önce modern bir meslek hastalığına yakalanmışlardı. Gece boyunca solunan bu kirli hava, kabilenin genel yaşam süresini kısaltan en büyük gizli faktörlerden biriydi. Sağlıklı bir uyku çekmek, sabahları kronik bir öksürükle uyanmayı peşinen kabul etmek anlamına geliyordu. Neyse ki mağaraların doğal jeolojik yapıları bu duman sorununu çözmede insanlara büyük bir lojistik avantaj sağlıyordu. Isınan hava ve duman fizik kuralları gereği hafifleyerek mağaranın tavanına doğru yükselirdi. Eğer mağara tavanı arkaya doğru hafifçe yükselen bir eğime sahipse, duman tavan boyunca ilerleyip girişin üst kısmından dışarı çıkardı. Aynı esnada dışarıdaki soğuk ve temiz hava ise mağara tabanına yakın olan alt kısımdan içeri doğru süzülürdü. Bu doğal sirkülasyon döngüsü, mağara içinde iki farklı hava katmanının oluşmasını sağlardı. Üst katman tamamen sıcak ve dumanlıyken, alt katman daha soğuk ama solunabilir, temiz havaya sahipti. Taş devri, insanları bu yüzden hiçbir zaman yüksek platformlar üzerinde uyumayı tercih etmezlerdi. Tabana yakın yatmak, dumanın öldürücü etkisinden korunmanın en pratik ve en doğal yoluydu. Başınızı çok fazla yukarı kaldırmadığınız sürece hayatta kalma şansınız her zaman daha yüksekti. Karbon monoksit gazı, kokusuz ve renksiz yapısıyla o dönemin de en sinsi ve en tehlikeli katiliydi. İnsanların ellerinde bu gazı ölçecek modern dedektörler veya uyarı cihazları kesinlikle bulunmuyordu. Ancak kabile üyeleri bu gazın yarattığı fizyolojik etkileri kendi vücut sinyallerinden çok iyi analiz ederlerdi. Gece yarısı uyanıldığında hissedilen şiddetli baş ağrısı veya ani mide bulantısı gaz birikiminin en net göstergesiydi. O dönemde sabahları çekilen bu şiddetli baş ağrılarının sebebi akşamdan kalma olmak değildi. Çünkü alkol henüz icat edilmediği için suçlanacak tek şey mağaranın kötü havalandırma sistemiydi. Bu tür belirtiler fark edildiğinde gece nöbetçisi mağara kapısındaki taşları hafifçe aralayarak hava akışını hızlandırırdı. Hava sirkülasyonu sağlandıktan sonra kabile üyeleri güvenli uykularına kaldıkları yerden devam edebilirlerdi. İçsel biyolojik alarm sistemleri teknolojik cihazların eksikliğini mükemmel şekilde kapatıyordu. Kış aylarında yakıt olarak seçilen odunların nem oranı da mağara havasını doğrudan etkileyen bir faktördü. Yaş veya nemli odunlar yakıldığında ortaya çıkan duman miktarı en az 3 katına çıkardı. Bu duman sadece solunumu zorlaştırmakla kalmaz, gözlerde de şiddetli yanmalara ve geçici görme kayıplarına yol açardı. Bu yüzden kabile üyeleri kışlık odunları mağaranın en kuru ve en sıcak köşelerinde aylarca bekleterek tamamen kuruturlardı. Tamamen kuru meşe veya odun parçaları, minimum dumanla maksimum ısı üreten en ideal uyku dostuydu. Ayrıca dumanı azaltmak için ateşin üzerine belirli periyotlarla kuru toprak veya elenmiş küller serpilirdi. Taş devri insanı
duman kimyasını deneyimleyerek kontrol etmeyi öğrenmiş çok iyi birer pratik kimyacıydı. Temiz bir hava sahası yaratmak, dondurucu kış gecelerinde kesintisiz bir uykunun en temel şartı olarak kabul edilirdi. Mağara içindeki bu dumanlı hava, kabilenin sosyal ilişkilerini ve gece ritüellerini de doğrudan şekillendirirdi. Dumanın en az olduğu alanlar, kabile içindeki en korunaklı ve en konforlu uyku bölgeleri olarak tescillenirdi. Bebekler ve çocuklar bu kirli havadan en az etkilenecekleri, tabana en yakın ve hava sirkülasyonunun temiz olduğu noktalara yatırılırdı. Genç avcılarsa mağara girişine yakın oldukları için hem soğuk havayı hem de ilk duman dalgasını göğüslemek zorunda kalırlardı. Bu yerleşim planı, kabilenin kolektif sağlığını korumak adına uyguladığı çok katı bir toplumsal kuraldı. Herkes kendi akciğer kapasitesine ve kabiledeki hayati önemine göre bir uyku alanı edinirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mağara dışına çıkıp temiz buzul çağı havasını ciğerlere çekmek en büyük lükslerden biriydi. Şimdi bu zorlu ve dumanlı atmosferde hayatta kalmaya çalışan paleolitik bebeklerin uyku düzenine daha yakından bakalım. Taş devri kışında çocuk olmak günümüzdeki gibi steril odalar, peluş oyuncaklar ve sallanan beşiklerle bezeli bir süreç kesinlikle değildi. Yeni doğan bir bebeğin ve küçük çocukların dondurucu Pleistosen ikliminde hayatta kalabilmesi tamamen kabilenin kolektif koruma refleksine bağlıydı. Bebeklerin kendi vücut ısılarını dengeleme yetenekleri biyolojik olarak henüz gelişmediği için dondurucu kış geceleri onlar için en büyük hayati riski oluşturuyordu. Bu yüzden kabileler çocukların uyku düzenine ve izolasyonuna olağanüstü bir askeri hassasiyet gösterirdi. Bebekler için ayrı bir oda, bağımsız bir yatak veya modern bir çocuk arabası kavramı o çağda mevcut değildi. Onlar her zaman annelerinin göğsünde ya da iki yetişkinin arasındaki en sıcak ve korunaklı mikrobölgede uyurlardı. Günümüz ebeveynlerinin bebeği kendi yatağına alıştırma yönündeki modern kaygıları, o dönemin acımasız gerçekliğinde tamamen anlamsız bir lüks olarak kalırdı. Bir bebeği yalnız uyutmaya çalışmak, onu dondurucu soğuğa tek başına terk etmekle aynı anlama geliyordu. Antropolojik araştırmalar, paleolitik çocukların fosilleşmiş kalıntılarını inceleyerek onların bakım ve uyku alışkanlıkları hakkında çok çarpıcı bilimsel veriler sunmaktadır. Örneğin İtalya'daki Armaveirana mağarasında bulunan ve Neve adı verilen yaklaşık 10.000 yıllık bebek fosili bu konuda harika bir örnektir. Bilim insanları bu bebeğin üzerinde bulunan fil dişi boncukların ve deniz kabuklarının dizilimini analiz ederek paleolitik insanların bebeklerini özel deri askılarla göğüslerinde taşıdıklarını ve uyuturken kundak benzeri yapılara sardıklarını keşfetmişlerdir. Derinin tüylü kısmının kasıtlı olarak içe gelecek şekilde tasarlandığı bu ilk ilkel kundaklar, bebeğin hassas cildini korurken vücut ısısını da maksimum düzeyde hapsederdi. Kundaklama yöntemi bebeğin uyku sırasında ani irkilme reflekslerini engelleyerek daha derin ve kesintisiz bir uyku evresine geçmesini kolaylaştırırdı. Taş devri insanı, çocuk yetiştirmenin zorluklarını pratik ve işlevsel tekstil mühendisliği çözümleriyle aşmayı başarmıştı. Gece saat 3'te uyanıp ağlamaya başlayan bir taş devri bebeğine akıllı telefondan beyaz gürültü açma şansınız elbette yoktu. Ya da onu pille çalışan otomatik ana kucaklarını sakinleştiremezdiniz. Üstelik o dönemde bir bebeğin uzun süre ve yüksek sesle ağlaması sadece anne babanın uykusunu kaçıran sinir bozucu bir durum değildi. Bu yüksek ses, mağara kapısında pusuya yatmış bekleyen kılıç dişli kedileri veya sırtlanları açıkça akşam yemeğine davet eden ölümcül bir sinyal vazifesi görürdü. Bu yüzden bebeklerin ağlama refleksi, kabile tarafından çok hızlı ve proaktif bir şekilde sönümlendirilirdi. Anne sütü hem hayati bir besin kaynağı hem de gece uykusunda bebeği saniyeler içinde sakinleştiren en etkili doğal susturucu olarak işlev görürdü. Bebekler annelerinin memesine ve kalp atışına yakın uyudukları için en küçük bir huzursuzluk anında hemen sakinleşebilirlerdi. Güvenli ve sessiz bir uyku, kabilenin genel güvenliği için her gece sağlanması zorunlu olan kolektif bir disiplindi. Biraz daha büyüyen, yani yürümeye başlayan 2-3 yaşındaki çocukların uyku düzeni ise ayrı bir risk yönetimi süreci gerektiriyordu.
Günümüz psikolojisinde korkunç 2 yaş olarak adlandırılan dönem, taş devrinde çocukların dondurucu bir uçuruma veya yanan ocağa doğru yürüme riski taşıdığı tehlikeli bir evreydi. Çocukların uyku sırasında istemsizce hareket edip ateş ocağına yaklaşmalarını önlemek için kabile büyükleri çok katı bir yerleşim planı uygulardı. Çocuklar uyku alanının en iç çemberinde, duvar kenarı ile yetişkinlerin gövde duvarı arasında kalan güvenli boşluklara yatırılırdı. Bu yerleşim düzeni sayesinde çocuk gece aniden uyansa bile etrafını saran yetişkin etten barikatı aşarak tehlikeli bir bölgeye tek başına ulaşamazdı. Büyük kardeşler ve büyük anneler bu küçük çocukların gece boyunca üzerlerini açmalarını engellemek için doğal birer koruyucu kalkan görevi üstlenirlerdi. Aile içi dayanışma, uyku konforunun ve çocuk sağlığının en büyük teminatı olarak kabul edilirdi. Paleolitik çocukların diş emayileri üzerinde yapılan mikroskobik incelemeler, onların anne sütüyle beslenme sürelerinin modern toplumlara kıyasla çok daha uzun olduğunu göstermektedir. Taş devri çocukları genellikle 3 ya da 4 yaşına gelene kadar anne sütü almaya devam ediyorlardı. Bu uzun süreli emzirme pratiği kış aylarında çocukların bağışıklık sistemini koruyan ve onları enfeksiyonlara karşı dirençli kılan en önemli biyolojik silahtı. Gece uykusu sırasında anneden alınan antikorlar ve immünoglobulinler, soğuk ve dumanlı mağara havasının çocukların akciğerlerinde yaratacağı tahribatı minimuma indirirdi. Ayrıca anne sütünün içindeki doğal hormonlar çocukların sirkadiyen ritimlerini anneleriyle mükemmel şekilde senkronize ederdi. Çocuklar yetişkinlerle aynı saatlerde uykuya dalar ve sabah gün ışığı ile birlikte uyanırlardı. Bu biyolojik uyum, kabilenin kış aylarındaki lojistik planlamasını inanılmaz derecede kolaylaştıran doğal bir mekanizmaydı. Uzun kış geceleri boyunca mağara içindeki duman seviyesi yükseldiğinde çocukların solunum yollarını korumak için de özel önlemler alınırdı. Çocukların baş kısımları dumanın yoğunlaştığı üst katmanlardan uzak tutulacak şekilde tabana en yakın ve hava sirkülasyonunun nispeten temiz olduğu mikrobölgelere konumlandırılırdı. Anneler uyku sırasında kendi gövdelerini çocukların üzerine hafifçe eğerek dışarıdan gelebilecek duman dalgalarına karşı biyolojik bir filtre görevi görürlerdi. Bu yoğun ve sürekli fiziksel temas, çocukların kendilerini her an güvende hissetmelerini sağlar ve çocukluk dönemi kabuslarını azaltırdı. Taş devri çocukları yalnızlık veya terk edilme korkusu nedir bilmeden devasa bir sevgi ve koruma çemberinin tam ortasında büyürlerdi. Bu güvenli zemin, onların zihinsel gelişimlerini dondurucu iklim şartlarına rağmen sağlıklı bir şekilde sürdürmelerine olanak tanırdı. Şimdi bu zorlu kış aylarında insanların genel hareket enerjilerinin nasıl düştüğüne ve antropologların uzun süre tartıştığı kış uykusu efsanesinin gerçeklerine yakından bakalım. Uzun ve dondurucu Pleistosen kışları boyunca dışarıda hayat neredeyse tamamen durma noktasına gelirdi. Bu zorlu dönemde antropologların ve evrimsel biyologların uzun yıllar boyunca tartıştığı en sıra dışı sorulardan biri, insanların ayılar gibi kış uykusuna yatıp yatmadığı konusuydu. Bilim dünyası bu iddiayı ilk duyduğunda oldukça şüpheci yaklaşmıştı. Ancak son yıllarda yapılan bazı antropolojik keşifler bu konunun sadece basit bir şehir efsanesinden ibaret olmadığını göstermektedir. İspanya'daki Atapuerca bölgesinde bulunan ve yaklaşık 400 bin yıl öncesine tarihlenen Homo heidelbergensis fosilleri üzerinde yapılan kemik analizleri çok çarpıcı veriler sunmuştur. Bu eski insan kemiklerinde tıpkı kış uykusuna yatan ayıların veya diğer memelilerin kemiklerindeki gibi mevsimsel büyüme duraklamaları ve ciddi D vitamini eksikliği lezyonları tespit edilmiştir. Bu bulgular erken insan türlerinin ekstrem kış şartlarında hayatta kalabilmek için metabolizmalarını radikal bir biçimde yavaşlattıklarını ve bir tür kış letarjisi evresine girdiklerini açıkça kanıtlamaktadır. Yani insanlar kış aylarını bugünün tembel pazar günlerinden çok daha ileri bir seviyede, adeta yarı uykulu bir uyuşukluk modunda geçiriyorlardı. Muhtemelen o dönemde kimse günlük 10 bin adım hedefine ulaşamadığı için vicdan azabı çekmiyordu. Elbette insanların biyolojik yapıları bir ayının veya yer sincapının gerçekleştirdiği tam anlamıyla gerçek bir kış uykusunu yani hibernasyonu destekleyecek donanıma sahip değildir.
Gerçek kış uykusunda vücut sıcaklığı donma noktasına kadar düşer ve kalp atış hızı dakikada birkaç vuruşa kadar geriler. Bir insanın bu kadar düşük bir metabolik hızda hayatta kalması biyolojik olarak mümkün değildir. Ancak taş devri insanlarının kış aylarında deneyimlediği durum, bilimsel literatürde torpor veya derin kış letarjisi olarak adlandırılan daha hafif bir metabolik depresyon haliydi. Vücut, dışarıdaki dondurucu soğuk ve besin kıtlığı karşısında hayatta kalabilmek için enerji tüketimini minimuma indiren koruyucu bir vites küçültme işlemi gerçekleştirirdi. İnsanlar günlerce mağara dışına çıkmadan kürklerin altında sadece temel hayatsal fonksiyonlarını sürdürecek kadar minimum düzeyde hareket ederlerdi. Bu durum kısıtlı olan kışlık besin depolarının vücut tarafından hızla tüketilmesini engelleyen muazzam bir evrimsel adaptasyondu. Tembellik paleolitik dünyada bir karakter kusuru değil, hayatta kalmayı sağlayan en zekice biyolojik stratejiydi. Bu derin kış uyuşukluğunun hormonal kontrolü, tamamen değişen mevsimsel ışık döngüleri ve azalan besin alımıyla doğrudan bağlantılıydı. Kış aylarında gecelerin 16 saati bulması, kabile üyelerinin epifiz bezlerini sürekli olarak yüksek düzeyde melatonin üretmeye zorlardı. Melatonin hormonu vücuda sadece uyku sinyali vermekle kalmaz. Aynı zamanda genel metabolizma hızını ve vücut sıcaklığını da birkaç derece aşağıya çekerdi. Aynı esnada yağ dokularından salınan leptin hormonu da açlık hissini baskılayarak insanların uzun süre yemek yemeden hareketsiz kalabilmelerine yardımcı olurdu. Vücut adeta kış aylarında harcayacağı her bir kalorinin hesabını yapan çok titiz bir muhasebeci gibi davranırdı. Taş devri insanı bu hormonal yönetim sayesinde dondurucu soğukların yaşandığı haftalar boyunca günün büyük bölümünü uyuyarak ya da yarı uyur halde dinlenerek geçirebiliyordu. Bu derin dinlenme hali, zorlu kış şartlarının vücut üzerinde yaratacağı yıpratıcı etkileri de en aza indiren doğal bir koruma kalkanıydı. Kış aylarında günlerin bu kadar durağan geçmesi, kabilenin sosyal yapısını ve günlük rutinlerini de tamamen minimalist bir çizgiye çekerdi. Kısa süren gün ışığında sadece çok acil olan işler, yani sönmek üzere olan ateş için odun toplama ve donmuş su kaynaklarından su temin etme gibi faaliyetler hızlıca organize edilirdi. Bu işler tamamlandığı an kabile üyeleri hiç vakit kaybetmeden güvenli mağaralarına geri döner ve kürk yataklarına sığınırlardı. Gün boyunca mağara içinde yüksek sesle konuşmak, gereksiz fiziksel aktiviteler yapmak veya enerji tüketecek oyunlar oynamak kesinlikle tercih edilmezdi. İnsanlar birbirlerinin sıcaklığına sokularak sessizce oturur, zihinlerini ve bedenlerini tam bir dinlenme moduna alırlardı. Bu uzun süreli hareketsizlik dönemi dışarıdan bakan modern bir gözlemciye kablenin topluca kış uykusuna yattığı izlenimini kolayca verebilirdi. Ancak bu durum doğanın acımasız şartlarına karşı geliştirilmiş, çok rasyonel ve dengeli bir yaşam mücadelesinin sonucuydu. Bu kış letarjisi döneminin insanlar üzerindeki psikolojik etkileri de oldukça kendine has ve derin bir yapıya sahipti. Uzun süre karanlıkta kalmak ve sürekli uyumak, beyindeki serotonin seviyelerini düşürerek insanları daha sakin, durağan ve içe dönük bir ruh haline büründürürdü. Günümüz dünyasında bu durum mevsimsel depresyon olarak kabul edilip tedavi edilmeye çalışılsa da, o dönemde bu ruh hali kabilenin hayatta kalması için büyük bir avantaj sağlıyordu. Sakin ve az hareket eden bireyler, mağara içindeki kısıtlı alanı daha verimli kullanır ve kabile içi çatışma riskini minimumda tutarlardı. Herkesin aşırı enerjik ve hareketli olduğu bir mağara ortamı, kış ortasında büyük bir lojistik kaosa ve kaynakların hızla tükenmesine neden olabilirdi. Doğal hormonal dengeler, kabilenin psikolojisini de tıpkı metabolizması gibi kış şartlarına mükemmel bir şekilde uyduruyordu. Hüzünlü ve sakin bir kış geçirmek, bahara canlı ve sağlıklı bir şekilde ulaşmanın en güvenli yoluydu. Bahar aylarının gelmesi ve günlerin yeniden uzamaya başlamasıyla birlikte bu derin kış uyuşukluğu dönemi de yavaş yavaş sona ererdi. Artan güneş ışığı, melatonin üretimini azaltırken vücuda yeniden hareket etmesi için kortizol ve adrenalin sinyalleri göndermeye başlardı. Kabile üyeleri adeta uzun bir uykudan uyanır gibi metabolizmalarını yeniden hızlandırır ve mağara dışındaki aktif avcılık faaliyetlerine geri dönerlerdi.
Kış boyunca biriktirilen ve korunan enerji, baharın gelişiyle birlikte kabilenin yeniden canlanmasını ve çoğalmasını sağlayan en büyük itici güç haline gelirdi. Taş devri insanının kış aylarında gösterdiği bu muazzam metabolik esneklik onun buzul çağının en sert dönemlerini bile başarıyla atlatabilmesinin arkasındaki en gizli evrimsel başarıydı. Ancak bu kadar uzun süre aynı yerde ve hareketsiz kalmanın beraberinde getirdiği çok ciddi bir hijyen sorunu da bulunuyordu. Şimdi aylarca kullanılan bu kapalı uyku alanlarında ortaya çıkan parazitlerle ve bitlerle mücadele yöntemlerine yakından bakalım. Aylarca aynı kapalı alanda 20 kişi yan yana ve kalın kürklerin altında yaşamanın biyolojik bedeli oldukça ağırdı. Mağara içindeki sıcak ve nemli ortam sadece insanlar için değil, parazitler için de mükemmel bir yaşam alanı sunuyordu. Paleoparazitoloji çalışmaları, bitlerin ve tahta kurularının insanlıkla birlikte milyonlarca yıldır kesintisiz olarak evrimleştiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Taş devri uykuları günümüzdeki gibi tertemiz ve ütülü çarşaflar arasında değil, sürekli kaşınan bir tenle geçiyordu. Parazit istilaları o dönemin insanları için uyku kalitesini sabote eden en büyük görünmez düşmanlardan biriydi. Uykuya dalmadan önce bu küçük canlılarla mücadele etmek, kabilenin her gece yerine getirdiği zorunlu bir hijyen rutiniydi. Bit şampuanlarının veya kimyasal ilaçların olmadığı o çağda, İnsanlar tamamen doğal ve yaratıcı yöntemler geliştirmek zorundaydı. Kaşıntıdan uyuyamayan bir avcının ertesi günkü avda dikkatsiz davranması, tüm topluluğun aç kalması gibi radikal sonuçlar doğurabilirdi. Evrimsel biyologlar, insan bitinin türleşme sürecini incelediklerinde çok ilginç tarihsel ve antropolojik gerçeklere ulaşmışlardır. Yapılan genetik araştırmalar, elbise bitinin insanların kürk ve deri giysiler giymeye başlamasıyla birlikte evrimleştiğini göstermektedir. Bu evrimsel ayrışma yaklaşık 100 bin yıl önce, tam da buzul çağının zorlu kış şartlarının başladığı dönemlerde gerçekleşmiştir. Baş biti doğrudan saç tellerine tutunurken, elbise biti o özenle dikilen kürklerin dikiş aralarına yumurtalarını bırakırdı. Ağır mamut ve ayı derileri bu küçük parazitlerin yumurtlaması ve üremesi için adeta lüks birer kreş işlevi görüyordu. İnsanlar gece uyku sırasında kürkün altına sığındıklarında bu canlılar da beslenmek için hareketsiz insan bedenine hücum ederdi. Bu sürekli mikroskopik saldırı, paleolitik insanların derin uyku evrelerini bölen en büyük fiziksel rahatsızlık kaynağıydı. Taş devri insanı, bu canlıların yaşam döngüsünü kırabilmek için doğadaki elementleri çok agresif bir şekilde kullanmayı öğrendi. Parazitlerle mücadelede kullanılan en radikal ve en etkili silah, mağara içindeki kontrollü ateş gücüydü. Kabile üyeleri belirli periyotlarla uyku alanlarındaki bitki döşeklerini mağaranın ortasında toplayarak tamamen yakarlardı. Ateşin yüksek ısısı, otların arasına gizlenmiş olan milyonlarca parazit yumurtasını ve larvasını saniyeler içinde tamamen yok ederdi. Bu işlem sırasında ortaya çıkan yoğun duman, mağara tavanındaki kaya çatlaklarına sinmiş olan tahta kurularını da sersemleterek aşağı düşürürdü. Yatakların yakılması, mağara içindeki genel hijyen seviyesini sıfırlayan ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen en hayati uygulamaydı. Eski döşeği yakıp külünü temizlemek, o dönemin en etkili ve en zorunlu bahar temizliği olarak kabul edilirdi. Tabii ki bu temizlik sırasında yatağını kaybetmek, yeni otlar toplanana kadar sert taş zeminde uyumayı göze almak demekti. Ancak insanlar parazitlerle dolu bir yatakta uyumaktansa geçici bir süre taşta yatmayı her zaman tercih ederlerdi. Ağır kürk örtülerin ve dikilmiş deri tulumların temizliği için ise dondurucu dış hava sıcaklığından düzenli olarak faydalanılırdı. İnsanlar bitlenen kürkleri mağara dışındaki sıfırın altında 30 derecelik buzul çağı soğuğuna 1-2 gün boyunca bırakırlardı. Aşırı soğuk hava, kürkün derinliklerinde yaşayan ergin parazitlerin ve bitlerin donarak ölmesini sağlayan doğal bir şoklama yöntemiydi. Donma işlemi tamamlandıktan sonra kürkler mağara önündeki düz kayaların üzerine serilir ve sert odun sopalarla uzun süre dövülürdü. Bu şiddetli dövme işlemi,
kürk lifleri arasına sıkışmış olan tüm ölü parazitleri ve organik döküntüleri tamamen dışarı fırlatırdı. Soğuk hava yalıtımı korurken aynı zamanda kürklerin üzerindeki kötü kokuları ve bakteriyel oluşumları da önemli ölçüde hafifletirdi. Taş devri insanı, doğanın dondurucu gücünü kendi lehine çevirerek mükemmel birer kuru temizleme uzmanı gibi hareket ediyordu. Temizlenmiş ve havalandırılmış bir kürkün altına girmek, gece uykusunun huzurunu doğrudan 2 katını çıkaran harika bir histi. Bitkisel dünyanın sunduğu kimyasal çözümlerde bu parazit savaşında kabilenin en büyük lojistik destekçisi konumundaydı. İnsanlar yatak katmanlarının arasına sadece defne yaprakları değil, pelin otu ve yaban mersin çalıları da sererlerdi. Pelin otunun yapısında bulunan doğal uçucu yağlar, böceklerin sinir sistemini felç eden çok güçlü bir toksik etkiye sahipti. Bu aromatik bitkilerin kokusu mağara içine yayıldıkça parazitlerin üreme ve hareket etme kabiliyetleri ciddi oranda kısıtlanırdı. Kabile kadınları bu şifalı otları ezerek elde ettikleri öz suları çocukların saç diplerine ve kendi vücutlarına düzenli olarak sürerlerdi. Bu ilkel böcek kovucu losyonlar gece boyunca teni parazit ısırıklarına karşı koruyan görünmez birer kimyasal kalkan vazifesi görürdü. Taş devri insanı doğadaki bitkilerin biyokimyasal özelliklerini yaşayarak öğrenmiş ve uyku konforu için mükemmel bir şekilde optimize etmişti. Doğal botanik eczanesi, dondurucu kış gecelerinde huzurlu bir uykunun en önemli gizli kahramanlarından biriydi. Tüm bu fiziksel ve bitkisel yöntemlerin ötesinde, parazit temizliği kabilenin en önemli sosyal ritüellerinden birine dönüşmüştü. Günümüzde primatlarda sıkça gördüğümüz ve allogrooming olarak adlandırılan karşılıklı bit ayıklama davranışı, Paleolitik insanlarda da çok yaygındı. Akşam saatlerinde ateş ocağının etrafında toplanan kabile üyeleri birbirlerinin saçlarını ve kürklerini büyük bir dikkatle incelerlerdi. Sosyal medyanın henüz icat edilmediği o çağda, akşam aktivitesi olarak birbirinin kafasından bit ayıklamak en popüler ve en faydalı etkinlikti. Bu karşılıklı temizlik süreci sadece parazitlerden kurtulmayı sağlamaz, aynı zamanda kabile içindeki sosyal bağları ve güven duygusunu da pekiştirirdi. Dokunma hissi ve ritmik hareketler, insan vücudunda endorfin ve oksitosin hormonlarının salınmasını tetikleyerek doğal bir rahatlama sağlardı. Bit ayıklama seansının ardından sakinleşen ve gevşeyen kabile üyeleri uykuya dalmaya psikolojik olarak tamamen hazır hale gelirlerdi. Sosyal hijyen, dondurucu Pleistosen gecelerinde hem bedeni temiz tutar hem de zihni huzurlu bir uykuya sevk eden en yumuşak geçiş köprüsü olurdu. Parazitlerden temizlenmiş bir beden ve tok bir mideyle uykuya dalındığında sıra zihnin kendi içsel dünyasına geliyordu. Taş devrinin 16 saatlik uzun kış gecelerinde rüyalar, modern dünyadaki gibi sadece sabah unutulan rastgele hayaller olarak görülmezdi. Paleolitik insanlar için rüya alemi, uyanık olunan gerçek dünya kadar somut, yaşamsal ve rehberlik edici bir boyuttu. İnsanlar rüyalarında gördükleri av sahnelerini, ölmüş büyüklerini veya doğa güçlerini kabilenin ortak geleceğine yön veren birer işaret olarak kabul ederlerdi. Mağara duvarlarına yansıyan titrek ateş gölgeleri altında uyurken geçirilen bu saatler, şamanik inançların ve ilk mitolojik hikayelerin doğduğu gizemli bir kuluçka dönemiydi. Zihin, dışarıdaki dondurucu dünyadan tamamen izole bir şekilde kendi içsel sinemalarını büyük bir hayal gücüyle oynatırdı. O dönemde rüyanızda ne gördüğünüz, ertesi gün kabilenin nereye doğru yürüyeceğini doğrudan belirleyen askeri bir istihbarat değerindeydi. Evrimsel psikologlar rüyaların kökenini açıklarken, tehdit simülasyonu teorisi adı verilen bilimsel bir yaklaşımdan sıkça bahsederler. Bu teoriye göre rüyalar, tehlikelerle dolu bir dünyada yaşayan ilkel insanların beyinlerinde geliştirdikleri doğal birer hayatta kalma antrenmanıdır. Taş devri insanı rüyasında sürekli olarak bir yırtıcıdan kaçtığını, kılıç dişli bir kediyle dövüştüğünü veya dondurucu bir nehre düştüğünü görürdü. Beyin, REM uykusu sırasında bu tehlikeli senaryoları tekrar tekrar oynatarak vücudun kas hafızasını ve reflekslerini gerçek dünyaya hazırlardı.
Yani paleolitik insanlar gece yataklarında uyurken aslında gündüz karşılaşabilecekleri ölümcül krizlerin provasını tamamen güvenli bir ortamda yapıyorlardı. Bu durum modern insanların rüyalarında işe geç kaldıklarını veya sınavda başarısız olduklarını görmelerinden çok daha yüksek bir hayati öneme sahipti. Gece boyunca beyinde dönen bu hayatta kalma simülasyonları, ertesi gün vahşi doğada doğru kararlar almayı kolaylaştıran muazzam bir evrimsel mekanizmaydı. Rüyanızda bir ayıdan kaçmayı başardıysanız, ertesi gün gerçek hayatta o ayı karşınıza çıktığında ne yapacağınızı çoktan biliyordunuz. Antropolojik araştırmalar, avcı toplayıcı topluluklarda sabah uyanıldığında rüyaların tüm kabileyle paylaşıldığı ortak bir ritüelin varlığını göstermektedir. Sabah ateşin etrafında toplanan insanlar, gece zihinlerinin gittiği yolculukları büyük bir ciddiyetle ve en ince ayrıntısına kadar anlatırlardı. Kabilenin şamanı veya yaşlı liderleri, bu anlatılan rüyaları dönemin mitolojik evrenine göre titizlikle analiz ederlerdi. Örneğin bir avcının rüyasında büyük bir bizon sürüsünün doğuya doğru koştuğunu görmesi, o günkü av rotasının tamamen değişmesine neden olabilirdi. Eğer rüyanızda kötü bir ruhun sizi uyardığını söylediyseniz, kabile o gün mağaradan dışarı adımını bile atmayabilirdi. Bu durum günümüzden bakıldığında batıl bir inanç gibi görünse de, kabilenin kolektif kararlar almasında harika birer ortak payda işlevi görüyordu. Dün gece rüyasında havada uçan bir mamut gördüğünü iddia eden bir üyeyi sakinleştirmek de muhtemelen Şam'ın en yaratıcı mesai saatlerinden birini oluşturuyordu. Kimse bu rüyaları basit birer nörolojik saçmalık olarak nitelendirip geçiştirmezdi. Her görüntüye büyük bir kutsallık atfedilirdi. Üst Paleolitik döneme ait Chauvet ve Lascaux gibi ünlü mağaraların en derin dehlizlerinde bulunan muazzam duvar resimleri de bu rüya dünyasının somut izleridir. Arkeologlar bu resimlerin sadece estetik kaygılarla değil, şamanik rüya ritüellerinin bir parçası olarak yapıldığını düşünmektedirler. Şamanlar gece uykularında veya trans hallerinde gördükleri kutsal hayvan figürlerini mağaranın karanlık duvarlarına kazıyarak onları ölümsüzleştirirlerdi. Mağara duvarı, o dönemdeki insanlar için bu dünya ile ruhlar alemi arasında duran geçirgen bir membran, yani ince bir perde gibi kabul edilirdi. Rüyalar sayesinde bu perdenin arkasına geçildiğine ve doğanın gizli güçleriyle doğrudan iletişim kurulduğuna inanılırdı. İnsanlar duvarlardaki bizon ve at figürlerine bakarak uykuya dalar ve rüyalarında o hayvanların ruhları ile yeniden buluşmayı umut ederlerdi. Bu yoğun inanç sistemi, karanlık ve dondurucu mağara ortamının yarattığı psikolojik baskıyı hafifleten en büyük zihinsel sığınaktı. Mitoloji, Paleolitik insanların soğuk buzul çağında zihinlerini sıcak tutmalarını sağlayan görünmez bir battaniye işlevi görüyordu. Uzun kış gecelerinde görülen bu rüyalar, kabilenin yas ve ölüm algısını yönetmesinde de muazzam bir psikolojik destek sağlardı. Hayatını kaybetmiş olan eski aile üyeleri veya avcı dostlar, rüyalar aracılığıyla yaşayanların dünyasını düzenli olarak ziyaret etmeye devam ederlerdi. Taş devri insanı için ölüm, mutlak bir yok oluş değil, sadece farklı bir rüya boyutuna kalıcı olarak taşınmak anlamına geliyordu. Rüyada görülen ölü bir atanın tavsiyeleri, kabilenin geleneklerini ve geçmiş tecrübelerini geleceğe aktaran en meşru bilgi kaynağı olarak kabul edilirdi. Bu durum sevdiklerini kaybeden insanların yaşadığı derin acıyı hafifleten ve kabile bağlarını zamandan bağımsız kılan harika bir terapi yöntemiydi. İnsanlar kürklerinin altında gözlerini kapatırken, karanlığın ötesinde kendilerini bekleyen o tanıdık ve güvenli rüya dünyasına kavuşmanın huzurunu yaşarlardı. Bu içsel yolculuklar, dışarıdaki amansız buzul fırtınalarının yarattığı tüm korkuları ve çaresizlik duygularını tamamen silip süpürürdü. Zihin kendi yarattığı bu kutsal hikayelerle gecenin en karanlık anlarını bile aydınlık birer anlam arayışına dönüştürmeyi her defasında başarırdı. Aylar süren dondurucu karanlığın ve amansız buzul fırtınalarının ardından doğanın üzerindeki o ağır beyaz örtü yavaşça çözülmeye başlardı. Kuzey yarımkürede güneşin gökyüzündeki açısı büyüdükçe mağara girişini ısıtan ışık miktarı ve süresi de belirgin bir şekilde artardı. Artan hava sıcaklığı,
Toprağın donmuş katmanlarını çözerken nehirlerdeki buz kütlelerinin de gürültüyle kırılmasına neden olurdu. Bu jeolojik uyanış, taş devri insanları için mağaradaki sabit ve korunaklı kış yaşamının resmen sona erdiğinin en büyük müjdesiydi. 5 aydır 20 kişinin aralıksız yaşadığı, mamut yağı ve duman kokan o dar mağara artık insanlara dar gelmeye başlardı. Havalandırma sistemleri ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, baharın gelişiyle birlikte mağara içindeki nem oranı tavan yapardı. Kayaçlardan sızan eriyen kar suları, kışlık uyku alanlarını yavaş yavaş yaşanmaz hale getirirdi. Kable için artık evden çıkma ve o meşhur göçebe yaşam ritmine geri dönme vakti gelmişti. 5 aydır havalandırılmamış bir spor salonu soyunma odasını andıran bu sığınaktan ayrılmak muhtemelen herkes için büyük bir ferahlık kaynağıydı. Baharın gelişi, kabilenin sirkadiyen ritmini ve uyku mimarisini de tamamen yeni bir düzene göre revize ederdi. Uzun kış gecelerinin getirdiği 16 saatlik karanlık dönemi geride kaldığı için beyindeki melatonin salgısı da doğal olarak azalırdı. İnsanlar kış aylarındaki o derin uyuşukluk ve torpor halinden hızla çıkarak daha enerjik ve hareketli bir biyolojik moda geçerlerdi. Kışın uygulanan 2 fazlı yani segmentli uyku modeli yerini günlerin uzamasıyla birlikte tek fazlı ve daha kısa süreli bir gece uykusuna bırakırdı. Antropolojik araştırmalar, avcı toplayıcı toplulukların kış ile yaz mevsimleri arasında uyku sürelerini dinamik olarak yaklaşık 2 saat değiştirdiklerini göstermektedir. Yaz aylarında daha az uyuyan insanlar, bu açıklarını gün ortasında ağaç gölgelerinde yapacakları kısa şekerlemelerle yani kestirmelerle kapatırlardı. Biyolojik saat, doğanın sunduğu gün ışığı süresine göre kendini saniyeler içinde yeniden kalibre eden muazzam bir esnekliğe sahipti. Fazla uykunun yerini, yeni av rotalarını keşfetmenin getirdiği o tatlı ve hareketli heyecan dalgası alırdı. Göçebe düzene geçiş kararı alındığında kış boyunca kullanılan o devasa ve ağır uyku lojistiğinin de tasfiye edilmesi gerekirdi. 20 kilogramı bulan ağır ayı ve mamut kürkleri göç yolunda taşınamayacak kadar büyük birer yük oluştururdu. Bu yüzden kabile üyeleri kışlık kürklerin kalın iç katmanlarını sökerek kıyafetlerini daha hafif ve esnek hale getirirlerdi. Aylarca kullanılan o aromatik otlardan ve sazlardan yapılma eski döşeklerse mağaranın ortasında toplanarak son bir kez ve tamamen ateşe verilirdi. Bu nihai yakma ritüeli, mağarayı bir sonraki kışa kadar parazitlerden tamamen temizleyen harika bir paleolitik bahar temizliği uygulamasıydı. Taş devri insanı arkasında kirli bir yaşam alanı bırakmayacak kadar çevreye ve kendi geleceğine saygılı bir bilinç düzeyine sahipti. Kışlık yataklar yakıldıktan sonra geriye kalan hafif küller, mağaranın taş zeminini bir sonraki yıl için steril halde korurdu. İnsanlar yanlarına sadece hafif geyik derisinden yapılmış taşınabilir uyku rulolarını alarak göç yollarına koyulurlardı. Kimsenin sırtında ortopedik yaylı yatak taşıma derdinin olmaması o dönemin göçebe lojistiğini inanılmaz derecede kolaylaştıran büyük bir konfor unsuruydu. Mağaradan çıkan kabile, nehir vadileri boyunca ilerleyerek açık havada kurulacak geçici yazlık kampların hazırlığına başlardı. Arkeolojik kazılar, insanların yaz aylarında devasa taş yapılar yerine ağaç dallarından ve hafif derilerden yapılan geçici çadırlar inşa ettiklerini göstermektedir. Fransa'daki Pinsefend, paleolitik yerleşim alanında yapılan mekansal analizler, bu yazlık çadırların mimari yapısını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yazlık kamplardaki uyku düzeni, mağara içindeki o sıkışık ve hiyerarşik insan yumağından çok daha farklı, daha özgür bir yapıya sahipti. Çadırlar, aralarındaki hava sirkülasyonunu engellemeyecek ama acil bir tehlike anında birbirini uyaracak stratejik mesafelerle dairesel bir düzende kurulurdu. Uyku alanları artık dumanlı ve kapalı odalar değil, doğrudan gökyüzündeki yıldızların altında uzanan temiz hava sahalarıydı. Tabii ki açık havada uyumak, mağaranın o korunaklı taş duvarlarının sunduğu mutlak güvenliği bir nebze olsun azaltan bir unsurdu. Bu yüzden açık hava kamplarındaki ateş ocakları, çadırların tam ortasında ve daha büyük boyutlarda yakılarak yırtıcı hayvanlara karşı aşılmaz bir savunma çemberi oluşturulurdu.
Açık havada geçirilen o ilk bahar gecesinde insanların zihnindeki rüya dünyası da tamamen yeni sembollerle ve görüntülerle renklenirdi. Mağara duvarlarının o baskıcı ve damlayan kasvetli sesleri yerini, ağaç yapraklarının hafif hışırtısına ve açık gökyüzünün sonsuz sessizliğine bırakırdı. Vücutlar kış boyunca biriktirdiği tüm o metabolik yorgunluğu ve gerilimi baharın taze havasını ciğerlerine çekerek tamamen üzerinden atardı. Rüyalarda artık dondurucu fırtınalar veya karanlık mağara ayıları değil, yeşeren ovalar, coşan nehirler ve bol miktarda bizon sürüleri görülmeye başlardı. Zihin doğadaki bu muazzam uyanışa kendi içsel sinemasıyla mükemmel bir şekilde eşlik ederdi. Taş devri insanı, kürk rulosunun üzerinde sırt üstü uzanıp gökyüzündeki takım yıldızlarını izleyerek doğayla olan o kesintisiz ve kadim bağını yeniden hissederdi. Bu açık hava uykuları, kabilenin hem bedenini hem de ruhunu gelecekteki zorlu av sezonları için tamamen yenileyen ve tazeleyen en büyük yaşam kaynağıydı. İnsanlık buzul çağının en çetin kışını daha arkasında bırakarak hayatta kalmanın ve sabaha canlı ulaşmanın o saf gururuyla yeni bir mevsimi kucaklardı. Şimdi dışarıdaki o buzul fırtınası tamamen dindi. Mağara kapısındaki gölgeler uzaklaştı. Ateşin üzerindeki küller, son közleri de güvenle örterek yavaşça soğuyor. Kürklerin altındaki o sıcak insan kümesi tek bir ritimle tamamen sessizce nefes alıp vermeye devam ediyor. Zihinlerindeki tüm av sahneleri, tüm rüyalar ve tüm hikayeler artık derin bir sessizliğe gömüldü. Zaman tamamen durdu. Karanlık mağaranın içini ve dışındaki sonsuz tundra ovalarını büyük bir huzurla kapladı. Artık ne bir ses var ne de bir endişe. Binlerce yıl öncesinin o dondurucu dünyasında herkes sabaha canlı uyanacağının o mutlak güveniyle çoktan derin, dinlendirici ve tamamen huzurlu bir uykuya daldı. İyi geceler, huzurlu uykular.